Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Bir hafta 10 gündür bildiğiniz üzere biraz rahatsızım, dinlenme moduna geçtim. Çalışmalarımız biraz ara vermek zorunda kaldım. Dikkat edin arkadaşlar, her işin başı sağlık. Yani yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum ama dışarıda da havalardan mı artık ne diyeyim bayağı bir salgın da var. O yüzden de dikkat edin lütfen. Tabii ki neredesin hocam, niye yazmıyorsun diye sistemler geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar, daha önce gerçi yazdım topluluk sayfasında ama kaç gündür de artık siteye de giremedim. Kanala da bakamıyorum. O yüzden de dönüşler yapamadım. Forum sayfasında ya da YouTube'da işte kanalımızda. Instagram'da dönüş yapamıyorum. Hafif hafif toparladım. İnşallah daha iyi olacağız tabii ki. Şimdi bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu ilan sayfası arkadaşlar. Yeni bir sektör videosu hazırladım. Zaten üzerinde çalışıyordum ama rahatsızlığım girince biraz ara vermek zorunda kaldım. Tek tük gene böyle biraz kısa saatler arasında çalışmalarda bulundum. Ettim. Bitirdim sayılır. Birazdan da zaten göstereceğim. Bir ilan sayfası yapacağız. Ama nasıl bir ilan sayfası yapacağız? Bu önemli. Şimdi onlarca yani kategorisi olan bir site yapmayacağız. Butik bir ilan sitesi yapacağız. Piyasada hatta internette çok böyle göreceksiniz arkadaşlar. Onlarca belki daha fazla kategoriler var ama boş. Ben çok böyle şey görmüyorum bu siteleri. Yani bütün kategoriler boş. Birkaç tane kategori dolu. Oralarda ilan sitesi oluşturmak çok cazip gelmiyor. Ben kendi düşüncem tabii ki bu benim. Biz bir tane butik ilan sitesi yapacağız. Çevrenizde böyle kendinize güveniyorsunuz ya da bir ajans sınızdır. İlan hani reklam ajansı, ilan ajansı falandır. O zaman farklı tabii ki. Bu video size göre değil. Onu söyleyeyim. Hiç seyretmeyin o zaman yani. Vaktinizi kaybetmeyin. Bu bir butik. Neden butik diyorum? Bulunduğunuz alan, ilçe neyse artık yani çok böyle kısıtlı bir alandaysanız, evet rahat dur. Kısıtlı bir alandaysanız Türkiye çapında değildi. Bulunduğunuz lokal bölgede esnaftan, insanlardan, kurumlardan ilan almak istiyorsanız ya da o insanlar sitenize ilan vermesini istiyorsanız bu tarz butik bir ilan sitesi işinizi görür. Daha iyi olur benim yani düşüncem. Neden? Sayfanız hem dolu dolu gözükecek. Şimdi buradan da ayrıyetten de para kazanacağız. Başta ücretsiz tabii ki bu eklenti ücretsiz kısmını yapıyoruz. Temamız da ücretsiz falan olacak ama ücretsiz kısmıyla da şöyle bir şey var. Para kazanma imkanınız var. Ayrıyetten kazanma imkanınız var. İlanların reklam alma özelliğiniz var. Yani öne çıkarma imkanınız var. Bu size ek gelir sağlayacaktır böylece. Yani siz isterseniz sayfa da yapabilirsiniz ayrı bir şey ama kendinize ait bir ilan sitesi yapacaksanız bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Yani ilanları bedava alıp bir süreliğine bir kampanya yapıp bedava alabilirsiniz. Bu ilanları ama öne çıkarmak için yani vitrin dediğimiz kısımda öne çıkarmak istediğinizde ek bir ücretle mesela 3 gün 5 gün neyse artık onu siz ayarlarsınız. Burada öne çıkar ilanlar reklam vermiş olur. Buradan da ücret alırsınız. Çok konuştum. Bu uzun bir video olacak gene. Neden uzun video olacak? Birinci aşamada eklentinin tanıtımını ve eklentinin ayarlarını falan yapacağız. İkinci aşamada da elimden geldiğince siteyi biraz böyle ilan sitesi. Yani normal bir siteyi biraz düzenleyeceğiz. Çünkü kısa kodları falan var, modülleri falan, uzantıları var. Bunları sitenin içerisinde ayarlayacağız biraz ki yani biraz bir şey olsun, güzel bir şey gözüksün. Komple yapamasak da ön sayfayı biraz şekillendirelim tabii ki. Hemen geçelim geliştiricinin WordPress sayfasına, bir eklentiye bir bakalım. Hangi eklentiyi kuracağız? Ondan sonra benim yaptığım bir demo sayfaya bakalım. Fiyatına da bakarız. Belki hoşunuza gidebilir. Tabii ki ücretli versiyonunda daha çok fazla özellik ve para kazanma imkanı sağlıyor size, tabii ayrı bir şey ama artık bakarsınız durumuna göre. Şunu da ekleyeyim. Eklentili dil dosyasını tabii ki hazırlıyorum da ama ben elimden geldiğince çevirdim arkadaşlar. Yalnız sizin de çalışmanız gerekecek yani bu dil dosyasında. Bazı kısımlar hala çevrilmesi gerekiyor. Yani anlam olarak çevrilmesi gerekiyor. Türkçeleşiyor ama anlam olarak da çevrilmesi gerekir bence. Onu da Loco üzerinden de yapacaksınız. Bununla ilgili videom da var. Çok konuştum. Evet, girişimiz çok oldu, uzun oldu. Hemen geçelim bakalım, inceleyelim. İlan sitemizde kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Hemen Türkçesine geçelim. Türkçesi de işte Direktorist, zaten eklentinin ismi neymiş? Sınıflandırılmış reklam listelemeli WordPress işletme dizini eklentisi. Ücretsiz sürümünde verilen ilanlara, yayınlanan ilanlara diyeyim, reklam verip işte yani bir ücret karşılığında öne çıkaracaksınız. Yani çıkarabilirler. Buradan da bir gelir sağlayabilirsiniz. Böyle güzel bir imkanı var. Bu geliştiricinin WordPress sayfalarında videonun açıklamalar kısmına yazıyorum arkadaşlar. Lütfen girin ve inceleyin, okuyun. Videolar da var. Gerekli belgelere ulaşabiliyorsunuz. Demolar falan var. Bunları incelerseniz iyi olur. Şu anda da bayağı da bir indirilmiş ve 5 yıldız, bakın 450 tane falan da 5 yıldız almış. Gayet iyi, güzel ama dediğim gibi Türkçe dil dosyasını bayağı bir düzenlemeniz lazım. Ben çok uğraştım. Hala da uğraşılması gerekiyor aslında. O yüzden biraz karışık gelebilir. Eklentinin ayarlarını falan göreceksiniz. Ama zamanla da şimdi pat diye olacak şey değil bunlar arkadaşlar. Bir site oluşturuyorsunuz.
Bu bir günde 2 günde falan yani yapılacak işler değil. Biraz emek isteyen işler bunlar çünkü. Öyle kolay olmuyor bu işler. Öyle 5 dakika 15 dakikada ben site yaptım, sayfa yaptım falan yok, öyle bir dünya yok yani. Her zaman da söylüyorum bunu. O yüzden de uğraşmanız lazım, biraz emek olacak. Emek olması lazım. Hemen fiyatına geçelim. Fiyatı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık falan böyle bir fiyatlandırma yapmışlar. 3 aylık 70 dolardan başlıyor işte. 1 yıllık da 160 dolara gidiyor. Ücretli sürümünde daha fazla özellikler falan da var. Bu da geliştiricinin sayfası zaten. Buraya direkt sayfasına girebilirsiniz. Burada da okuyabilirsiniz. Türkçe'ye çevirin, okuyun arkadaşlar. İhtiyacınız varsa böyle bir şeye. Butik tarzında ücretsiz versiyonuyla yani kısmıyla butik tarzında bir ilan sitesi işinizi rahat rahat görüyor, yapabiliyorsunuz. Şimdi demoları da. Eklenti temaları var. Demo temaları var. 2 tane ücretsiz demo teması var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben ama gene Astra üzerinden yaptım. Yani kullandığım temayı. Buradan da isterseniz bunların linkini de zaten ulaşabilirsiniz. Bunlar da ücretli versiyonun bakın temaları. Yani bu şekilde yapabiliyorsunuz. İlan sitelerimi böyle bir şeyde oluşturabilirsiniz. İstediğiniz kadar kategori açabilirsiniz. Onda sıkıntı yok zaten. İlk başta dediğim gibi daha hani doldurdukça, ilan aldıkça mesela böyle kategori oluşturmak bence daha mantıklı geliyor. Artık siz ne düşünürseniz. Bu da işte artık destek kısmı, böyle bir sayfası var, sitesi var. Buradan da destek alabilirsiniz. İşte kısa kodlarla ilgili o bu falan işte hani hepsini anlatmışlar yani. Buralara girin, inceleyin arkadaşlar. Şimdi benim demo olarak yaptığım sayfaya bakalım. Bu da bir demo sayfa. Astra temasıyla işte şablonlarıyla yaptığım ücretsiz, biliyorsunuz ücretsiz yaptığımız, kullandığımız bir tema, şablon, artık ne derseniz bir eklenti. Öyle bir şey yaptım ben de. İşte kategorileri oluşturdum. Bu şekilde öne çıkan ilanlar kısmı, bunu vitrinde yapabilirsiniz. İsterseniz işte sırf öne çıkanları gösterebileceğiniz bir alan yapabilirsiniz böyle. Tüm ilanlar var mesela. Tüm ilanları da ya da işte bakın hangi bölgelerde lokal olarak çalışırsanız ya da ilçe, ne bileyim kasaba, bu şekilde çalışırsanız böyle de bölebilirsiniz, daha güzel olur. Şimdi Türkiye çapında yaparsanız tabii yapabilirsiniz, ayrı bir şey, ama boş olduktan sonra bana göre hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Onu doldurmak için de yani gelip de insanlar, şimdi normal bir site açtınız, Türkiye çapında ilan alacaksınız da yani nasıl bulacaklar sizin? Niye size ilan versinler? Ama lokalde en azından eğer tanınıyorsanız, bir firmaysanız icabında ya da siz şahıs olarak düşünüyorsanız gideceksiniz, insanlardan ilan isteyeceksiniz, ilan alacaksınız. İşte diyeceksiniz böyle böyle bir sitem var benim. Çünkü sitenin bir trafik yapması lazım arkadaşlar. O trafik olması lazım ki insanlar arattığı zaman ilan sitesinde işte artık SEO çalışmasını falan yapmanız lazım ki arama motorlarında sizi üst taraflarda ya da bir bütçe ayıracaksınız, reklam vereceksiniz, yukarılarda gözükeceksiniz ki sizi bulsunlar insanlar. Yoksa sarı çizmeli Mehmet Ağa nereden bulacaklar sizi yani koskocaman internet aleminde. Böyle bir şey yaptım. Ücretsiz iş görür mü? Görür. Niye görmesin ki? Sonuçta bir ilan sitesi, böyle bir şey yaptık. Şimdi uyarımızı yapıyorum. Ondan sonra da artık eklentinin kurulumuna ve sitenin yapımına başlayalım arkadaşlar. Hadi. Çalışmalarımızı lokalde yapacağım arkadaşlar. Lokal hostta yapacağım. Hemen hızlı olsun, çok fazla da uğraşmayın. Çünkü internette yaptığımız zaman biraz bekliyorsunuz internet hızını, hostingin özelliğine göre. O yüzden lokalde daha hızlı olacağı için lokalde yapacağım. İnternette zaten demo sayfamız olduğu için orada hani en azından bir aksaklık falan oldu mu olmadı mı onu görebildim. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı bana. O yüzden de lokalde de inşallah yaratmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bazen de tutmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Olmazsa tekrar lokale internette yaparız sayfamız, sitemizi. Şimdi lokalde bir alan açtım zaten. Hemen VPA ilan diye bir lokal ismimiz var. İnternet ismimiz var. Gördüğünüz gibi boş bir WordPress sitesi. Hemen kontrol panelına geçelim. Ben tabii bir takım eklentiler kullanıyorum. Bununla ilgili videoların başlarında da söylüyorum arkadaşlar. Kullanılan eklentiler. Bunlar sitede çalışma yaparken işime yarayacak ve hızlandıracak eklentiler benim. İşte en basitinden bir SMTP eklentisi, onları kuruyorum ki bir an önce onlarla da uğraşmayalım yani. Yoksa video oldukça uzuyor. Bununla ilgili videolar kanalımda var arkadaşlar. Seyredebilirsiniz. SMTP ya da kullandığım eklentiler, bunlarla ilgili videolar var, açıklamalar falan var. Basit ama kullanışlı eklentiler işte yani. Baktığın zaman bir ön bellek eklentisi, işte bir SMTP falan, işte logo translate ve yedekleme falan, işte bunlar.
Neyse. İlk başta yapacağımız işleme geçelim. İlk başta ne yapıyoruz? Hemen bir tema kurulumunu yapalım. Temamız bir dursun. Orada en azından kısa kodları eklediğimizde görmemiz lazım. Nasıl gözüküyor yani içerikleri falan. O yüzden de tema kurulumuyla başlıyorum şimdi. Görünüme geldim. Temalara geldim. Yeni tema ekle diyeceğim. Ve Astra'yı hemen kuralım arkadaşlar. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Astra kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen Astra sekmesine geliyorum. Bir tane şablon seçeyim. Şablon seçmeden önce tabii ki bunu da kurmanız gerekecek. Başlangıç şablonları arkadaşlar. Bunu da kuralım. Tamam. Bu da kuruldu. Şablonlar arkadaşlar. Başlangıç şablonları yani. Oradan bir tane seçeceğiz. Ne yapıyorum? Klasik olarak. Burada tabii ki yapay zekayla da bir site oluşturma var. Bu tabii ki deneme sürümü. Ücretli normalde. Kısa bir süreliğine deneme sürümü yapabiliyorsunuz. Yapay zekayı kullanarak bir şablon oluşturabiliyorsunuz en azından. Hemen klasik olarak geçiyorum. Elementor üzerinden çalışacağım. Oradan da bir tane işte seçelim. Boş bir tane de seçebilirsiniz hatta. Şöyle bir şey de olabilir. Bu biraz zaman alıyor arkadaşlar yüklenmesi etmesi. Şöyle bir yenileyelim. Bazen buradaki şablonlar çıkmayabilir arkadaşlar. Şimdi bunu denedikten sonra senkronizasyon yaptıktan sonra gene çıkmazsa burayı kapatıp tekrar kontrol panelinden bir daha giriş yapın arkadaşlar. Bazen oluyor, bu sıkıntılar oluyor. O yüzden onu da söyleyeyim, hatırlatayım. Şunu seçeceğim hemen. Buradan şablonu, rengini falan ayarlayabilirsiniz. İşte yazı karakterinin fontlarını ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir şey yapmıyorum. Ben logo falan yüklemeyeceğim. Geçiyorum burayı. Rengi de şu sarı yapacağım. Sarı olsun. Karakter, font karakteri hiçbir şey yapmıyorum. Direkt devam. Burada ihtiyacınız olan eklentileri şablonla birlikte kuruyor zaten sayfaya, sitenize. Hemen submit diyorum. Yani gönder diyorum ve kur diyorum artık sitemi. Evet, şablonla kuruldu. Hemen sayfaya bir bakalım. Bakın bu kurulmamış haliydi. Bu da kurulmuş hali şu an. Öyle. Tamam. Bu şekilde kalsın. Şunu kapatayım o zaman. Şu açık kalsın. Buradan da kontrol paneline tekrar geri dönüş yapalım. Şablonumuzu yani temamızı kurduk, şablonumuzu kurduk. Hazır halde duruyor. Ne yapacağız? Eklentinin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazın arkadaşlar. Yapıştırın ya da şöyle. Direkt Torist diye. Zaten direkt hemen kafada çıkacak. Bakın kuracağımız eklenti bu. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu. Şimdi burada hemen kısaca bir kurulum sihirbazı geliyor zaten. Burada bunu geçebilirsiniz. Sonra da yapabilirsiniz aslında. Bir sıkıntı yok bunda. Bu şu an İngilizce olduğu için anlamayabilirsiniz ya da çeviri yapmanız lazım. Ben dil dosyasını çevirdiğim için arkadaşlar hemen dil dosyasını da yükledikten sonra tekrar bu kurulum sihirbazından kurulumunu yapabiliriz aslında. Ne yapıyorum? Sonra diyorum ve tekrar kontrol paneline geliyorum ki evet, kontrol paneline geldim. Şimdi dil dosyasını yükleyelim. Loco üzerinden dil dosyasını yükleyeceğiz. Tabii ki ben dil dosyasını çevirdim arkadaşlar. Türkçeleştirdim biraz işte elimden geldiğince. Bunu da forum sayfamızda paylaşıyorum biliyorsunuz. Daha önceki eklenti ve temalarında ücretsiz olarak paylaşımlarını yaptım. Oradan da forum sayfamızdan indirebilirsiniz. Paylaşacağım zaten. Hemen Loco üzerinden eklentiler kısmına geliyorum. Burada eklentimizi buluyoruz. Bakın burada. Orada bakın %15'lik zaten eklenti kurulduğunda %15'lik kısmıyla çevrilmiş halde geliyor. Önce yapacağımız işlem şu. Şöyle yapalım hatta bakın. Bunu isterseniz buradan da kendiniz de çevirebilirsiniz. Benim dil dosyasına gerek kalmadan da bakın Türkçe gerekli olan yerleri kendiniz de çevirebilirsiniz. 1422 diyor. Bunu eşitleyin arkadaşlar. Bakın çeviri kalıba uygun değil. O yüzden de eşitlemeniz lazım. Eşitleyin. Eşitlediğiniz zaman şu rakam değişecek arkadaşlar. Bakın 2190'a geldi. Bunu zaten zaman zaman yapın. Eklenti güncellendikçe dil dosyaları mesela güncellenmesi lazım. Bununla ilgili çok böyle videolarda hep söylüyorum arkadaşlar. İşte geliştirici sayfasında, geliştirici klasöründe mesela şöyle onu da nasıl anlatayım size. Şu şekilde pardon şunu bir kaydedelim. 2190 satır dizge satır yani neyse artık. Bakın şimdi şurada zaten uyarı da veriyordu. Geliştirici bu dil dosyası geliştirici kısmında ya da sistem kısmında olduğu zaman güncellemelerde dil dosyasını
silinebilir, kaybedebilirsiniz. O yüzden de bilgisayarda her zaman bir yedeğini oluşturun. Loco üzerinde tutabilirsiniz. Böylece güncelleme olmasında kaybolma ihtimali daha da azalır tabii ki, ama şöyle bir şey de var. Bazı eklentiler ne yazık ki işte Loco üzerine aldığınız zaman, klasöründe taşıdığınız olduğu zaman dil dosyası tam anlamıyla çeviri olmuyor. Geliştirici artık orada bilmem, yani bunlar zamanla düzelecek şeyler herhalde. Geliştirici klasöründe ya da sistem klasöründe tutmanız gerekiyor dil dosyasını ki tam anlamıyla çeviri yapabilsin eklentiyi ya da temayı. Onu hatırlatayım size. Şimdi bende zaten çeviri olduğu için direkt buradan ben PO yükle diyeceğim ve geliştirici klasörüne yükleyeceğim arkadaşlar. PO yükle diyorum. Geliştirici kısmını seçiyorum, bakın klasörünü. Burada dediğim gibi bakın Loco'nunki burada, altındaki de sistem zaten. Dosya seç diyeceğim ve dosyayı seçip yükleyeceğim. Dil dosyasını seçtim. Çevrilmiş, bakın Türkçe. Yükle dediğimde orada bakın diyor zaten güncellemesi değişiklik üzerine yazılabilir diyor, silinebilir diyor falan işte, neyse. 2195, hatta eşitle diyelim şunu bir daha. 2190, tamam, eşitlendi. Bunu da bu şekilde kaydettik. Bakın Türkçe'ye döndü zaten. Şimdi tekrar kuruluma geçelim arkadaşlar. Bakın kurulum sihirbazı diyor. Çalıştırın. Yani basın üstüne. Direkt o İngilizce olan kısma geleceğiz ama bakın bu şekilde Türkçeleşmiş halde. Burada zaten diyor işte Direktoris dünyasına hoş geldiniz bilmem ne falan. Şimdi haydi başlayalım. Burada önerilen sayfalar. Şimdi bunları arkadaşlar yaptığınızda sayfalar kısmına bunların sayfaları gelecek. Yani sayfalar oluşturacak. Bize sayfalar oluşturacak. Hemen şunları, tüm kategoriler, bunun da sayfasını oluştursun. Tüm konumlar o da olsun. Tüm ilan verenler, şartlar, koşullar, bunlar hepsi olsun yani. Tüm ilanlar, bakın var mı tüm ilan verenler? Tüm ilan verenleri gerek yok aslında. Kaldırsın. Tüm konumlar, tüm kategori, tek konum demiş. Neyse, burada kendiniz ayarlayabilirsiniz hangi sayfaları istiyorsanız, ama hemen hemen hepsini yazar profili demiş. Gerek var mı buna? Olsun, kalsın, neyse. Devam et diyorum. Haritalar ve para kazanma özelliğinin hemen çalışması için formu doldurun. Harita seç. Şimdi Google Map'la eğer bir APK'niz varsa, Google Map APK'niz varsa Google'u seçebilirsiniz. Yoksa OpenStreet dediğimiz eklentinin kullandığı gene harita görünümü var arkadaşlar. Bu da ücretsiz sonuçta. API de istemiyor ama bunu da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama APK'niz varsa, Google Map APK'niz varsa Google'u seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada APK'nizi yapıştırın, çalışsın. OpenStreet'le devam edeceğim. Para kazanma özelliğini etkinleştir. Dediğim gibi verilen ilanları öne çıkarmak için bir ücret karşılığını öne çıkaracağız. Oradan da para kazanacağız. Bir gelir sağlayacağız. O yüzden bunu açıyorum. Bakın öne çıkartılan ilanlara göre para kazanın. Evet. Ücretimizi de seçeceğiz. İşte ilan, işte öne çıkarma 100 lira diyelim mesela. 100 lira 3 gün boyunca, 5 gün boyunca artık size kalmış. Bunları filan ayarlarda değiştireceğiz tabii ki. Dolar olarak değil, Türk lirası olarak devam yazacak orada. Devam edecek. Gösterecek yani. Devam et diyorum. He kızım, tamam. İçe aktarılacak ilan sayısı. Şimdi eklentiyle birlikte bize 12 tane demo ilan sunuyor. Güzel. En azından neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz ya da bir fikir edinebilirsiniz. O yüzden bunu kabul edeceğim ben. Görüntü, resimleri de olsun tabii ki. Yani resimsiz, çünkü denedim, çok biraz çirkin gözüküyor. Sizin tekrar, yani zamanla bunları da tabii ki kaldırabilirsiniz. Ondan sonra siz yalnızca fikir edinmeniz için demo veriyi yükletiyorum ben. Yüklemeye de bilirsiniz, ayrı bir şey, ama yüklerseniz daha iyi, çalışırken daha mantıklı olur. Yani anlarsınız, fikir edinirsiniz. O yüzden 12 tane reklam yeter bize. Devam et diyorum. Evet, demo veri ilanları da içeri aldı. Demo ilanları içeri aldı. Buradan kontrol panelini ya da ilk hizmetinizi oluşturun diyor. Yani hizmet derken ilanınızı aslında oluşturun diyor, ama dil dosyasında çevrilecek alanlar var arkadaşlar. Onları çevirmeniz lazım. Ben elimden geldiğince çevirdim ama yani biraz işte uğraşacağız o dil dosyasında. Şimdi WordPress kontrol paneline geri dönüyorum. Bakın sol tarafta geldi zaten. Rehber ilanları diyor. Bunlar bizim arkadaşlar, şöyle hemen üstüne de bastığınızda bakın demo olarak gelen ilanlar. Eklentinin işte ayarları, menüleri, menü kısımları, ayarlama kısımları falan, yani bayağı ne diyeyim size, seçenekleri var. Bayağı ayarlar kısmında, işte dizin oluşturucu ve ayarlar kısmında bayağı yapılacak işler var. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi ne yapalım? Biz sayfalar kısmına bir bakalım. Sayfalardan sonra da sırasıyla artık menüleri falan bir oluştururuz. Bir şeyler yapacağız gene. Yani devam ediyoruz tabii ki. Hemen sayfalara geçelim. Eklentinin
kurulumunun başta dediğim gibi oluşturduğumuz sayfalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir sayfa var. Bunların ayarlamalarını yapacağız. En azından Türkçeleştirelim. Ondan sonra da linklerini de düzeltelim ki sağlıklı çalışabilsin. Çünkü eklenti ayarlarında bu sayfaların işte gösterilmesi bilmem ne, hani bu ayarlar falan yapılması gerekecek. O yüzden bu sayfalar kısmını yani bu şekilde bırakırsın, sonra da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Direkt sayfalar kısmını düzeltelim. Ondan sonra da menü kısmına geçeceğim. Sitemizde işte nelerin gözükmesini istiyorsak o menülerin ayarlamalarını yapacağım. Ondan sonra da artık nereye geçiyoruz? Eklentinin ayarları kısmına geçeceğim arkadaşlar. Ben bir tane örnek olarak göstereceğim sayfa düzenlemesi nasıl yapılıyor diye. Yani aslında bir şey yok. İsmini Türkçeleştireceğim. Artı linkini düzelteceğim arkadaşlar. Bir tane örnek olarak yapacağım. Mesela hakkımızda olan kısmı. Geldiniz, örnek olarak gösteriyorum bunu arkadaşlar. Diğerlerini çünkü tek tek şimdi burada videoda göstermeyeceğim. Çok uzar. O yüzden de direkt bakın hakkımızda dedim ve linkini şuradan adres kısmından arkadaşlar bunu da şöyle silin. Güncelle diyorum. Otomatikman isim neyse onu alacak zaten şimdi. Bakın hakkımızda olarak aldı. Güncelleniyor ve bitti. Tekrar geldim sayfalara, hakkımızda diye bakın bu şekilde. Bu şekilde sayfalarınızı düzeltin arkadaşlar. Linklerini de düzeltin. İsimlerini de Türkçeleştirin. İşte neyse kullanmak istediğiniz şekilde. Ondan sonra da menüler kısmına geçiyorum. Ben buraları tabii ki kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Bitireceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfaların isimlerini, linklerini değiştirdim. Bakın bunlar bitti. Şimdi menü kısmına gelelim. Sayfamızda en azından çalışmalarımızı görebilmemiz adına menüleri bir düzeltelim arkadaşlar. Ana sayfadaki işte şu, bakalım şöyle bir yenileyelim hatta. Buralara bir şey eklenmiş mi? Eklenmemiş. Tamam. Şimdi menüleri burada bir düzeltelim. Ondan sonra da çalışmamıza kaldığımız yerden, yani gene eklentinin bu sefer ayarlarına girip artık ayarlar kısmını bitirelim arkadaşlar. Görünüme geldim. Menüler kısmına geliyorum. Oradan ana sayfayı hemen şimdi şöyle bir silelim hatta bunu. Toplu seçim, menüyü silelim. Menüyü silelim diyorum ya. Şunları silelim. Seçilmiş öğeleri kaldır diyelim. Tamam. Şunu da ismini değiştirelim hatta. Ana menü diyorum. Tamam. İkinci kısımda gözükmesin. Yok, şöyle gözüksün. Onda alt kısımda gözükmesin. Oraya başka bir menü de yapabiliriz tabii ki. Hemen şunu bir kaydedelim. Şimdi tümlü görüntüle ana sayfayı aldım. Ondan sonra giriş, eklentinin giriş ve kayıt ol sayfaları var. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmasanız da artık kanalda bu login ya da işte kayıt ve girişle ilgili videolarım var. Üyelikle ilgili. Onları seyredebilirsiniz. Onlardan da faydalanabilirsiniz aslında. O eklentileri kurup sayfanızda giriş ve kayıt için kullanabilirsiniz. Onunla ilgili videolar var. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Benim pek hoşuma gitmedi bu eklentiyle gelenler. Yani ama siz bilirsiniz tabii ki. Kullanabilirsiniz. İlan sahibi iletişimi gerek yok. Üst tarafta giriş, kayıt yaptık. Ana sayfa yaptık. Kontrol panelini alalım. Ondan sonra başka ne alalım? Tüm ilanları alalım. Kategorileri de alabilirsiniz aslında. O da olur. Tüm ilanlar yeterli. Ya da kategorileri de alayım. Konumları da alayım. Tüm konumlar. Hepsini ana menüye ekleteceğim şimdi. Bu şekilde şu girişi sonlara doğru alalım. Kontrol panelinde şu girişin alt kısmında şöyle olabilir. Tamam. Tüm ilanlar, kategoriler, konumlar. Şöyle bir kaydedelim. Bakalım, şöyle bir yenileyelim. Tüm ilanlar, kategoriler, tüm konumlar, giriş, işte giriş kontrol paneli, kayıt demiş. Tamam. Hatta şöyle bir bakalım tüm ilanlara. Demo olarak yüklenmişti ya arkadaşlar. Buradan da bakın. Tüm ilanlarda demo ile gelen ilanları görebiliyorsunuz. 3, 6, 2 sayfa tabii ki. 12 tane ilan demo ile yüklendi zaten. Bakın. Yani bu ilan sayfasını çok şekilde kullanabilirsiniz. Çok çeşitli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Emlakta bile kullanabilirsiniz bunu. Emlak sayfası bile yapabilirsiniz böyle yani. Emlak ilanları oluşturursunuz. Sırf emlakla ilgili mesela. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Hizmet sektöründe kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim, birçok sektörde kullanabilirsiniz yani bu eklentiyi. Böyle sırf hani karışık kategori ilanlarından derken tekli olarak da kullanma imkanınız var. Şimdi tüm kategorilere bakalım. Bakın yani demo ile gelen restoran var. Ondan sonra kiralama var. Eğitim falan var. Değişik değişik kategoriler var. Konumlara bakalım hatta. Bunları ana sayfada göstereceğiz zaten.
Dubai demiş, Singapur, Los Angeles bilmem ne falan işte. Giriş sayfası, tabii biz şu an giriş yaptığımız için bize göstermeyebilir. Kontrol paneline bakalım. Kontrol panelinde de bakın, sizin eklediğiniz ilanları buradan takip edebilirsiniz. Duyuru, eğer site yöneticisi bir duyuru yaptığı zaman duyuruları, favori, takibe aldığınız ilanları görebilirsiniz. Bakın bunlar tabii dediğim gibi bunların düzeltilmesi lazım. Profilde işte resminizi ekleyebilirsiniz. Burada biraz kendinizle ilgili, sosyal hesaplarınızla ilgili bir şeyler. Bakın Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube falan varmış. Bunları da ekleyebilirsiniz. Kontrol paneli. Yani sizin haricinde dışarıdan ilan ekleyenler kontrol panelini bu şekilde gösterebilir. Doldurabilir yani. İlan gönder bilmem ne. Hatta bakın en basit, hemen şöyle kısaca şuradan göstereyim ama bunu detaylı anlatacağım zaten. Bakın reklam ver dediğinizde bunu öne çıkaracak. Yani bir ücret karşılığında öne çıkarmak istediği bir ilan varsa burada, onu buradan reklam verip size bilgisi gelecek. Site yöneticisine bilgisi gelecek. İşte gerekli ödemeler falan yapıldığı zaman işte artık sizin kaç gün öne çıkarılmasını istiyorsanız 2 gün, 3 gün, 5 gün neyse bir ücret karşılığında ilanın reklamı öne çıkacak vitrinde. Böyle bir şey. Kontrol panelinde. Ana sayfaya geldik. Şimdi ne yapalım, artık eklentimizin ayarlar kısmına geçelim arkadaşlar. Eklentinin ayarları. Kontrol paneline geliyorum arkadaşlar. Bakın rehber ilanları sekmemiz. Eklentinin sekmesi. Burada settings yazan kısım. Buraya basalım. Orada ayarlara gireceğiz. Ayarlara girmeden önce tabii ki şöyle geçiş yaptım. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz lütfen destek için, beni desteklemek için, bu tip videolara devam edebilmem için arkadaşlar, en azından beni motive etmeniz için abone olursanız sevinirim. Videoyu eğer seyrederseniz, tabii ki sabır gösterip sabrederseniz, seyrederseniz, beğenirseniz de beğeni atın arkadaşlar. Yorum yazarsanız da çok sevinirim. Bunu da hatırlatmış olayım. Bu kurduğum eklentilerin elimden geldiğince dil dosyalarını hazırlıyorum zaten arkadaşlar. Bunu da nerede paylaşıyoruz tabii ki? Bakın bu benim bir internet sistem. Burada forum kısmımız var. Forum kısmında dil dosyalarını bu şekilde, bakın eklenti dil dosyaları, tema dil dosyaları ya da sorunlarınız, WordPress ile ilgili sorunlarınız olabilir. Tema ile ilgili ya da eklenti ya da işte ne bileyim herhangi bir şey olabilir. Burada paylaşabilirsiniz. Öneri ve tavsiyelerinizi yazın arkadaşlar. Ben her zaman dikkate alıyorum. Elimden geldiğince de buna dönüşler sağlıyorum zaten. Şu an herhangi bir şey yok. Genellikle YouTube üzerinde yazılıyor ya da diğer sosyal medya, yani Instagram hesabım da var. Instagram hesabımdan yazılıyor ama yetişemiyorum arkadaşlar. Çünkü Instagram çok karışıyor. Forumda en azından bu şekilde burada başlıklar açarsanız geri dönüşlerim olur ve burada her zaman görürüm onu. Unutma imkanım olmaz kolay kolay. Ya da diğer arkadaşlar da paylaşabilirler, konuya ortak olabilirler. Böyle bir şey var. Şu an 90 tane kullanıcımız var tabii ki. Zamanla da büyüyeceğine inanıyorum bu forum sayfamızın. Burada şöyle bir şey yaptım bu sitede. Mağaza kısmında arkadaşlar çalıştığım sektör videolarının mesela şu an yaptığım gibi mesela onların yedeklerini zaten oluşturuyorum arkadaşlar. Bu yedeklerle ne yapıyorsunuz? Bunların açıklamalar kısmında var zaten. Fazla da uzatmayacağım hemen. Buradan direkt sitenize kurabiliyorsunuz. Temiz bir WordPress sitesine, kurulumuna ama tabii ki kurulmanız lazım. Komple sitenin yedeği bunlar. Çalıştığım sektör videolarının yedekleri. Buradan da mesela bu şekilde paylaşımlar yapıyorum. Elimden geldiğince en azından ne olur, eğer bunları kullanırsanız da daha hızlı ilerleme imkanınız olabilir. Buradaki yaptığım tüm işlemleri siz hazır olarak almış oluyorsunuz. Sitenizde kurulmuş oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim, hatırlatayım, tabii ki böyle bir şey yaptım. Onun da reklamını yapalım artık. Destek amaçlı tabii ki bu da bir şekilde artık destek olursanız sevinirim diyorum. Ve hemen geçelim kaldığımız yerden devam. Eklentinin ayarlar kısmına. Geldik şimdi hemen ilk karşıladığı sayfa. Bakın ilanlar genel sekmesi. Buradaki önemli noktalardan biri şu. Bu tabii bunlar Türkçe çevrilmemiş. İşte geliştirici bize imkan verdiği yerleri çevirebiliyoruz. Yoksa bazı kısımlar tabii ki çevrilmiyor. Birden fazla mesela ilan sitesi, ilan kısmı oluşturabilirsiniz. Ayrı olarak mesela örnek olarak veriyorum. Şimdi benim bir tane ana sayfam, ana internet ismim maxhandmade.com. Bunun arkasında mesela alanlar yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Birden fazla. Sırf emlakla ilgiliyse mesela ana sitem, orada bir tanıtım olabilir. Ya da işte farklı bir şey yazabilirsiniz, gösterebilirsiniz. maxhandmade.com/ işte bölü işareti emlak diye. O sırf emlakla ilgili bir alan oluşturur. Birden fazla
kategori gibi düşünün bunu. Yoksa maxentmek.com'da sırf o alanın içinde de ben ilanlarımı yapacağım zaten. Yani birden fazla alan açmayacağım. İşte emlak olur, kiralık olur. Ne olur ana ismin arkasında gösterirsiniz böylece. İşte emlak ayrı olur, işte ne bileyim kiralama ayrı olur. Farklı restoran farklı olur, işte bu şekilde isterseniz de bölebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz yani onları. Birden fazla sayfa gibi düşünün, yani site gibi düşünün. Ben o şekilde yapmıyorum, bu yüzden de açmayacağım bunu. Ve varsayılan ayarlarla böyle bakın, bu da düzeltilecek olanları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Artık nasıl bir ilan sayfası sitesi yapacaksanız. Ben çok fazla bir şey yapmayacağım burada, değiştirmeyeceğim. Önemli olan yerleri göstereceğim size. Misafir ilan gönderimi, bunu bence açmayın. Neden açmayın? Yani herkes üye olmadan, kayıt olmadan ilan yayınlaması çok mantıklı değil. En azından bir sayfaya, siteye üye olsunlar. Yani orada bir bilgileri doldursunlar, etsinler, bilin, edin. Ya da hiç açmazsanız icabında diyeceğim, ama siz kendiniz ilan alırsanız, dışarıdan mesela siz kendiniz ilan toplarsanız zaten giriş kayıt kısmını, artık kayıt kısmını bilmiyorum nasıl yaparsınız, kapatırsınız. Giriş, size anlatıcı giriş kısmı olsa zaten nasıl kayıt olmadan giriş yapacaklar. Onları hiç açmamanız lazım. Sonuçta ilan verenler takip ederler. Bu da ne bileyim ayrı bir yük gibi olur gerçi. Mesela reklam verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Yani iş stratejisi biraz farklı bir olay. Burada düşünmeniz lazım. Nasıl yapmanız lazım? Yani nasıl yapacağınızı düşünmeniz lazım. Tüm ilanlar sekmesine gelelim. Başlığı görüntüle, evet. Üst başlık, bulunan ilanlar, tamam. Buralarda herhangi bir şey var mı? Ana sayfada nasıl gözükeceğini, ilanların işte kaç kategori sütun olsun, ne kadar gösterilsin. Bakın bu şekilde. Ya bunların hepsi ayarlar. Sayfa başına ilanlar 6 3 3 göstermiştik ya, 6 6 12. Bunu isterseniz 12 15 de yapabilirsiniz. İletişim bilgilerinden görüntüleme, konumdan görüntüleme. Buradan adres, iletişim bilgilerinden görüntüleme olsun. Sayfalama olsun. 12 tane mesela, buraya 6 yazdınız. Bizde 12 tane demo vardı. Ne oldu? 2 sayfa olarak altta göstermişti. İlanlar sekmesinde bakın. Şurada ilanlara girelim. Bakın burada 2 sayfa böyle uzayabilir tabii ki. İşte ızgara şeklinde ya da listeleme şeklinde gösterme imkanlarınız var. Yani bunlar dediğim gibi sizin artık nasıl sayfayı yapılandırmanıza bağlı. Ben varsayılan olarak bırakıyorum zaten. Yapmayacağım burada, herhangi bir değişiklik falan yapmıyorum. Tek ilanlar diyelim bakalım. Yalnızca oturum açmış kullanıcılar için tek liste geç. Kısa URL ilanlama. Bunları tabii ki hemen ilan diyelim, şöyle düzeltelim. İlanın ön yüzü. Bakın, gönderiniz için teşekkür ederim. Bunların hepsi Türkçeleşmiş. Tabii şimdi ilan eklendiği zaman bir onay gerekiyor arkadaşlar. Yani açacaksınız onay. Çünkü ne yüklendiğini bilmeniz lazım siteye. Kontrol edeceksiniz. Dışarıdan ilan ekleyenlerin yani ekledikleri ilanları kontrol edin tabii ki. Yani abuk subuk bir şey olmasın. Ondan sonra içeriğine bir bakın. Ne almış, başlık nedir, adres nedir, onlar bunlar, telefonlar. Bunları hatta onaylamak için icabını ararsınız. Telefon numarasıyla da arayabilirsiniz. Ne bileyim, bunları kontrol edin. Bir e-posta gidecek zaten. İlanı ekleyen kişiye bakın, gönderdiğiniz bekleyen, yani bekleyecek zaten. Direkt yayınlanmayacak çünkü. Bu bekleteceksiniz. Onaylandıktan sonra siz karşı tarafa gene bir e-posta gidecek ve işte ilanı onaylandı bilmem ne falan, herkes görebilir diye şeklinde bir e-posta gidecek. Başka ne var burada? Konteyner, harita ile bağlantılı adres. Bunu açarsanız arkadaşlar Google Map'ı kullanmanız lazım o zaman. Yani Google Map API key'iniz falan olması lazım. Otomatikman adres yazdığı zaman orada göstersin, seçsin. O yüzden de bunu açmayın şu an. Eğer Map API key'iniz varsa açın, faydalı olur. Ama yoksa da açmayın bence, bana sorarsanız. Başka burada bir şey var mı? Yok. İlan ön yüzü, single listing view demiş. Kapat demiş. Yok. Kapatmayacağız. Yalnız oturma açmış. Yok. Gerek yok. Tamam. Onu da kaydettim. Konum ve kategori demiş. Konum ve kategori ızgara şeklinde yan yanaydı arkadaşlar, göstermiştim. İsterseniz bunu alt alta da olabilir. Izgara şekli, yani listeleme şeklinde de yapabilirsiniz. Sütun sayısı 4. Şu şekilde arkadaşlar, hemen konumlar. Bakın böyle ızgara şeklinde 4 tane yan yana böyle
Boş kategorileri gizler. Mesela birden fazla konum açabilirsiniz tabii ki. Çünkü bulunduğunuz lokasyon geniş bir lokasyondur. Oradan da insanlar sizi fark edip bulurlarsa konumlarını hani girdiklerini en azından o konumda olduğunu belirtmeleri için o konumları ekleyebilirsiniz. Boşta da gizlesin arkadaşlar icabında. Dolu olduğu zaman ilan eklendiği zaman otomatikman gelecek zaten. Öyle bir şey. Konumlar sayfa ayarları. Tamam ızgara şeklinde demişiz. Konumlara göre böyle boş yerleri gizle. Dediğim gibi tamam hizmet para birimi. Evet burada hemen Türk lirası olarak değiştiriyorum. Önce ya da sonra para biriminin sonra gözüksün. Değerden sonra gözüksün. Bu şekilde. Bu semboller yani evet Türk lirasının sembolü zaten. Tamam. Haritaya bakalım. Bakın burada notlarda zaten bu para birimi ayarlar hakkında not demiş. Tamam. Harita kısmı dediğim gibi API, Map API'niz varsa, API key'iniz varsa Google haritayı seçin. Varsayılan enlem. Bulunduğunuz lokasyon yani nerede bulunuyorsanız oranın enlem ve boylamlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir site var zaten. Onu da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan oluşturabilirsiniz hatta ben bir açayım bakayım hatta ona. Bu siteden arkadaşlar enlem ve boylamlarını bulabilirsiniz. Nasıl bulacağız? Bakalım şimdi. Şöyle yazalım. Gebze Kocaeli dedim bakayım bulsun. Buluyor mu? Oldu. Bakın. Kocaeli Gebze. Şunları alabilirim. Hemen bu şekilde yapıştırabilirim. Tamam. Bunu da bu sayfanın linkini de açıklamalar kısmında olacak. Oradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Varsayılan konuma zorla demiş. Yani gerek var mı bilmiyorum. Açmıyor. Ben açmıyordum. Tek ilan için yakınlaştırma düzeyi. Tamam. Buradan haritanın uzaklığı, yakınlığı, harita yüksekliği bunu size kalmış. İsterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. 500 yapalım hatta şöyle. 500 olsun. Harita bilgisi penceresi, harita ile ilgili adresi göster, ekran alma yönü bilmem ne falan demiş. Tamam geç. Bunları artık yani siz zamanla ayarlayacaksınız işte bakacaksınız hoşunuza giderse değiştireceksiniz, değiştirmezsiniz. Gözden geçirme demiş. Yorumları etkinleştirelim. Sahibin incelemesine izin ver demiş. Tamam. Misafir değerlendirmelerine izin ver. Dediğim gibi sayfaya üye olmayanlara isterseniz yorum yapmasına izin verebilirsiniz ya da vermezsiniz. O size kalmış. Hemen onaylansın mı? İnceleme ve yorum moderasyonu ihtiyacınız olmadığına emin misiniz demiş. Bunu isterseniz kapatın. Yani isterseniz açın. Direkt yayınlansın. Yanıtlamayı etkinleştir. Yapılan yoruma mesela kullanıcı inceleme yanıt vermesine veya başka bir yanıta yanıt vermesine izin verin demiş. Yapılan incelemelerin diğer kişiler tarafından yanıtlanması açabilirsiniz burada. Size kalmış. Yorum sayısı, GDPR, çerez yönetimi, GDPR, onay bunları zaten eklentilerini falan kurmanız lazım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? En azından çünkü şöyle bir şey var. İlan alırken bir telefon alıyorsunuz. Yani e-posta alıyorsunuz. Ad soyad alıyorsunuz. KVK şeyimiz var. Kişisel verileri koruma kanunu var arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz. Bunu da belirtmeniz lazım. Sayfanızda bununla ilgili bir sayfa ön sayfada görünür yerde olması lazım arkadaşlar. Menülere eklemeniz lazım bir şekilde. Böyle bir site açacaksanız, yapacaksanız bunu yapmak zorundasınız. Onu söyleyeyim, hatırlatayım size. Şunu da Türkçeleştirelim. Tamam, ne okudum ve kabul ediyorum demiş. Tamam, şöyle yapıştıralım. Gizlilik politikası bilmem ne falan, tamam. Bunu da etkinleştirin. Dediğim gibi bir eklenti olabilir ya da eklenti kurabilirsiniz. Orada kabul ederler. Etmezler. Çerez politikasınız falan olsun yani. Yapın yani arkadaşlar. O eklentileri kurun. Bununla ilgili kanalda videom var. GDPR onay çerezle ilgili videom var arkadaşlar. Şöyle bunu da kaydettik. Biraz fazla ayarları var arkadaşlar. Yani sırf burayla bitmeyecek. Bir de dizin oluşturucu kısmı var. Orası da önemli çünkü. Burayı bitirdik. İlanlar kısmını bitirdik. Sayfa kurulumuna geçelim. Şimdi başta da kurulmasını istediğimiz, yapılmasını yani oluşturulmasını istediğimiz sayfalar vardı. Onların içinde çünkü kısa kodlar var. Bakın. Şunlar. Bunlar kısa kodlar. Hangi sayfada hangi kısa kodun gösterileceğini gösteriyor zaten. Yazıyor burada zaten. Bakın listeleme, ekleme, işte
Listeleme ekle. İlan sayfası ekle. Aslında bunun da ilan ekli olması lazım. Biz bunu değiştirmedik mi? Listeleme ekle. Değiştirmemişiz, evet. Onu düzeltmemişim. İlan ekli olacaktı arkadaşlar o. İsmini değiştirmem lazım yani. Orada otomatik çoğu zaten, bakın hepsi zaten, evet, gizlilik politikasını seçelim. Şunu seçtik. Şartlar ve koşullar. Tamam. Ödeme makbuzu, ödeme alanı. Yani bunların sayfa bağlantıları olması lazım arkadaşlar. Boş olmaması lazım. Çalışmaz yoksa eklenti. Yani şey yapamazsınız. Orada tüm ilanları göster dediğinde o sayfayla bağlantısı olmazsa o tüm ilanları göstermez. Onu da kaydettik. Sayfa kurulumu. Arama kısmına bakalım. Şurada mesela tekrar sayfa oluştur dediğinizde tekrar sayfaları oluşturur. Bir daha yeniden oluşturur. Tabii ki Türkçe değil herhalde. Büyük bir ihtimal Türkçe oluşturmayacak. Tekrar onları düzeltmeniz gerekecek. Hani sayfayı silindiriz melindiriz falan, sayfanız eksik. Tekrar bastığınızda sayfaları oluşturur. Arama kısmına bakalım. Arama çubuğu başlığı. Burada ara demiş. Bu da ana sayfamızda, şu demo sayfamızda dediğim alan şu arama kısmı arkadaşlar. Arama çubuğu dediğimiz alan burası. Orada arama çubuğu kenarlığı filtreleri göster demiş. Tamam. Bunları ana sayfa ayarlarımızı yaptığımızda buralardan değiştirebiliriz. Nelerin gözükmesini istiyoruz ya da nelerin gözükmesini istemiyorsak bunları buralardan da ayarlayabiliriz. Kısıtlayabiliriz diyeceğimle. Tamam. Geçtik. Arama sonucuna bakalım. Başlığı görüntüle demişiz. Düğme metin filtreler. Tamam. Kayar şeklinde. Tamam. İzgara, ilan, harita şeklinde seçeneklerimiz olsun. Tarih, sütun sayısı 3. Bunu 4 yapabilir. 3 ama bunu bir dakika. Liste metne göre sıralayacak. Yani 3 4 de yapabilirsiniz aslında. Mildir, kilometre olsun. Sayfa başına arama sonuçları 6 olarak kalsın. Tamam. Tamamdır. Kullanıcı kısmına geldik. Kullanıcı adı, yeni kullanıcı kaydı oluşturulsun mu? Evet. E-posta doğrulamayı etkinleştir. Bence bunu açmanızda fayda var. Kayıt sırasında işte kullanıcı e-postası doğrulamak için e-posta doğrulamayı etkinleştirin. Bence faydalı olur. Ben öyle düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Spamlara karşı en azından bir etki olacağını düşünüyorum. Spam, fake, yani sahte bu kayıtlarla ilgili falan. Botlar çünkü yapıyor bunu. Bot dediğimiz şeyler, yazılımlar. O yüzden bence bunu etkinleştirmek faydalıdır. Kullanıcı adı, şifre, e-posta, web sitesi, yani kayıt formunda hangi bilgileri, bunları da almak istiyorsanız, bu bilgileri almak istiyorsanız bunları açın. Web sitesi istiyorsanız işte isim, soyadı, bakın biyografi, katılıyorum. Gizlilik politikası, hepsine katılıyorum. Şartlar ve koşullar. Tamam. Kayıt ol. Tamam. Kayıttan sonra otomatik giriş. Açık olsun da kayıttan sonra otomatik giriş yapsın. Tamam. Bunu da kaydettik. Giriş formumuza bakalım. Hatta şuradan şöyle yapalım. Tüm konumlar demiştik. Bakın giriş, kayıt. Bir tane şöyle ana sayfaya geleyim. Kopya. Özel bir pencere açacağım. Şöyle, hatta ona da bakmış olalım arkadaşlar. Giriş ve kayıt kısmına. Tüm konular, giriş ve kayıt. Bakın. Girişe bakalım. Böyle eklentinin sayfası arkadaşlar. Yani eklentinin giriş sayfası bu arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyor. Kullanıcı adı veya e-posta adresi, şifre, bilmem. Yani biraz daha düzenli. Hani WordPress'in varsayılan giriş kısmı sayfası değil de bu şekilde eklentiyle gelen. Yani kullanmak isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Kayıt kısmı var. Buradan kullanıcı adı, e-posta, şifre. Bakın, katılıyorum işte kayıt ol. Lütfen giriş yapınız. Buradan giriş sayfasına falan gidiyor işte. Tamamdır. Bunu da geçtik. Hatta kontrol paneline şöyle bir bakalım. Ne diyecek? Bu sayfanın içeriğini görüntülemek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Böyle bir uyarı var. Tamamdır. Geldik. Giriş formu dedik. Kontrol paneline geçelim. Kontrol paneli de
Evet, duyurular. Yani yazar ol, işte dediğim gibi bunlar değişmesi lazım. Dil dosyalarından bunları bulacaksınız, değiştirin arkadaşlar. Kullanıcı kontrol, yazar ol düğmesini görüntüleyin. Yazar ol düğmesi etiket. Bunu kapatabilirsiniz icabında ya. Yazar ol ne ya? Kapatın bence de. İlanım. İlanlarım. Şöyle düzeltelim bari. Sayfa başına 9. Duyurular, favori ilanları, profilim tamam. Tamamdır. Kaydetti. Tüm ilan verenler demiş. Tutun yani tüm ilan verenlerin de dediğim gibi göstermek ister misiniz, istemez misiniz? Yani size kalmış. Gerçi onun sayfasını oluşturmadık herhalde biz, değil mi? Başta oluşturmadık. Evet. Böyle bir şey de var. Yani ilan verenlerin de bir sayfası olacak arkadaşlar. Kimler ilan vermiş? Orada gösterme imkanınız var. Size kalmış. İsterseniz gösterirsiniz. Göstermezsiniz. Açıklama kelimesini bütün firmaları göster. Yönetim ilan düğme metni. Biz oluşturmamıştık onu sayfa herhalde. Evet. Bunu da geçtik. E-posta kısmı. Tüm e-posta bildirimlerini etkisizleştir. Gerek yok, açık kalsın zaten. Yani sitede ne olduğunu ne ettiğini falan görmeniz lazım. Ya da en azından reklam verenlerin ilgili e-postalar gelmesi lazım size. O yüzden bunu etkinleştirmeyin sakın. E-posta şablonları. Burada da arkadaşlar bakın bunların Türkçeleşmesi lazım. Türkçeleşmesi derken bunları da otomatikman Türkçeleştiği için yani değişmesi lazım. Yani site adı değil, aslında şunu almamız lazım, bakın site name, yani kodu buraya almanız lazım. Bunları değiştirmeniz lazım arkadaşlar. E-posta, çünkü bir test mes yaptığınızda göreceksiniz zaten. Bakın bazı kısımlarda değişmiş, bazı kısımlarda değişmemiş. Ya da ben şeyde atlamış mıyım? Dil dosyasında belki de evet atlamış da olabilirim. Evet, çoğu evet değişmiş, düzelmiş yani. Evet. Benden hata, benden kaynaklanan bir şey. Yani bakın şurada şu var. Normalde bunlar dil dosyasında vardı bildiğim kadarıyla. Oradan bir düzeltme yapmıştım ben çünkü, ama bakın bunlar gene şunları tamam. Site adı demiş şunları. Yoksa hatalı çıkar arkadaşlar. Yani site adı, burada normalde sitenin ismi çıkması gerekirken bir önceki gibi işte site adı yazıyor ya, kod orada. O çıkar yani. Şuradaki bakın. Order details, mesela sipariş detayları dediğimiz kısım. Bakın buradan bu kodlar zaten neyin ne olduğunu nasıl yazıyor burada zaten arkadaşlar. Bunu Türkçe çevirin. Hangisi mesela değişmesi gerekiyorsa buradan bulun. Orijinali neyse onu bulmanız lazım. Şöyle bakın şunu aldık. Sipariş detayları mesela. Neredeydi? İşte sipariş detayları. Şunu şöyle. Bunu yapıştırmanız lazım. Orijinalini yapıştırmanız lazım. Neyse bunların hepsiyle de uğraşmayalım. Bunu da bu şekilde kaydettik. Buradaki olay işte size ve karşı tarafa gidecek olan e-postalar. E-postaların açıklamaları falan işte. Onlar yazıyor. Dedik. Şimdi para kazanma zaten en önemli kısım. Para kazanma özelliğini etkinleştirdik. Evet. Planları inceleyip para kazanın. İşte ücretli versiyonunda arkadaşlar abonelik sistemi var mesela. Belli abonelik sistemleri oluşturabiliyorsunuz. İşte o 10 ilana şu kadar para, 50 ilana bu kadar para, bilmem ne bilmem ne. Bu şekilde mesela abonelik kısımları yapabilirsiniz. Birkaç tane böyle özelliği var arkadaşlar. Onlar ücretli sürümünde. Biz ücretsiz sürümünde yalnızca reklam öne çıkarma olanağı var, imkanı var. O da ödeme yöntemi olarak da arkadaşlar bir tane ödeme yöntemi var zaten. Çevrim dışı ağ geçitleri. PayPal zaten kullanamıyoruz da kredi kartıyla falan bu ödeme imkanlarını kullanamıyorsunuz. Sunulan ilan. Bakacağız zaten. Geleceğiz şimdi ona. Sunulan ilana bakalım. Öne çıkanlar. İşte reklam verdiği zaman ilan eklediği ilana reklam, yani öne çıkarmak için öne çıkanlar. Bakın. 3 gün arama sonucu ilan sayfasının üst sırada yer alır. Ek bir ödeme gerektir. Demiş. Fiyat demiş. İşte 100 lira demiştik. Öne çıkan gün olarak süresi 30 gün, tabii çok fazla. Buna 3 gün diyebilirsiniz mesela. İşte 2 gün, 5 gün, 1 gün neyse. Bunu da böyle kaydedelim. Bakın öne çıkartan ilana göre para kazanın. Bir tek buradan para kazanacağız. İsterseniz tabii ilan aldıkça da para kazanırız ama sizin ilan almanız lazım. Bu sefer dışarıdan ilan ekletmemeniz lazım. A geçitleri ayarı demiş. Test modunu etkinleştir. Test modu gerek yok zaten. Test yapamıyoruz ki zaten. Neyin testini yapacağız?
Zaten bir tane şeyimiz var. Banka transferi, yani çevrim dışı ağ geçidi. Banka bilgileri olacak. Karşı taraf banka, havale, EFT neyse parasını yatıracak. Ondan sonra siz reklam onayı vereceksiniz. Reklam onayı verildikten sonra işte onay verdikten sonra öne çıkacak. Türk lirası diyorum. Bir şekilde önce sonra dedik. Para birimi pozisyonu, banka transferi, çevrim dışı ağ geçidi. Tamam, bunlar bu şekilde kalacak. Kaydettik. Çevrim dışı ağ geçitleri ayarları demiş. Banka transferi, bir tek onu kullanabiliyoruz. Ücretsiz sürümü. Burada işte gerekli bilgiler. Burada banka bilgilerinizi yazacaksınız arkadaşlar, bakın. Bunları çevirin, Türkçe'ye çevirin. Öyle çevireceğiz. Order ID, sipariş ID'niz. Mesela bunların tabii ki sipariş ID. Tamam, bu. Okey. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Tamamdır. Kaydettik. Hesap adınız, yani bunlar böyle olmayacak. Buraya mesela banka hesap bilginizi yazacaksınız. Hesap adınızı girin. İşte hesap adınız ne? Ramazan Bas dedik. Hesap numaranızı, işte neyse, banka adınızı, bir şekilde ödemenizi, bakın önümüzdeki 72 saat içinde yapmazsanız siparişi iptal edecek bilmem ne falan. Evet. Dedik. Para kazanma olayını da bitirdik. Kişiselleştirme. Buralarda herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şablon, yönetmen şablonu, tema şablonu, sayfa bilmem ne falan. Bu biraz stille alakalı bir şey. Yani stilini değiştirmeniz, üstten alttan resimle ilgili işte bakın maksimum genişlik şablonu, ondan sonra işte tema şablonuna bakalım. Tema şablonu sayfada. Sayfanın genişliği, işte darlığı ya da dediğim gibi bunları ayarlayabileceğiniz, sağdan, üstten, alttan, bu şekilde. Stille alakalı bir şey arkadaşlar bu. Bunu deneye yanıla öğrenebilirsiniz. Geçtik. Renk. Burada da şunu hemen gösterelim. Neredeydi demo sayfamız? Bakın. Şu kısımlar popüler, işte öne çıkanlar. Burada mesela yeni yazar, yeni eklendiği zaman. Onların rozet renkleri arkadaşlar. Arka plan rengi, işte kapalı arka plan. Öne çıkan bu şekilde, popüler bu, yeni bu şekilde. Bu böyle resimler olur. Renkler olur arkadaşlar. Üstünde yazar. Yeni diye, işte popüler diye bilmem ne falan. Onları ayarlayacağınız kısımlar. Rozet kısmına bakalım. Rozet yönetimi, yeni rozet metni, yeni. Tamam. Popüler. Bakın görünme sayısındaki eşik 5. Ne görüntülü olursa, yani ne kadar görünüm olursa arkadaşlar, ona göre popüler rozetini alır. Bakın gün cinsinden yeni rozet süresi 3 gün. 3 gün boyunca. Ondan sonra yenilikten düşüyor zaten. Onları ayarlayabileceğiniz sayfa, kısım. Öne çıkan rozetler, öne çıkanlar. Yani bu şekilde Türkçeleştirip buradan değiştirebilirsiniz. Yani öne çıkan değil de başka bir şey yazabilirsiniz. Uzantılara bakalım. Uzantılarda ücretli versiyonda zaten yeni özellikler ekleyebilir. Eklenti kullanarak bilmem ne falan demiş. Geçtik. Araçlar. Duyuru var. Buradan tüm kullanıcılara, sayfanıza işte kayıt olan, sitenize kayıt olanlara duyuru gönderebilirsiniz. Kontrol panelinde göstermiştim. Duyurular sekmesi var. İlanlarla ilgili mesela bir kampanya yaptığınız zaman buradan kampanya yaptığınızı anlattığınız bir yazı yazıp işte mesela öne çıkarmayı şu kadar indirim yaptık, bunu yaptık filan. İşte duyurular, kısacası o. İlanları içe aktar, dışa aktar. Bu denedim ben, bunu çalışıyor arkadaşlar. Güzel. Dışarı aktarabiliyorsunuz. İçeri de aktarabiliyorsunuz. Hizmetleri içeri aktar. Hizmetleri dışa aktar. İhracat. Yani bunların da belki Türkçeleşmesi lazım. Bakın. Değişmesi lazım yani. Hizmet, export data gitti. Yani indirdi, bilgisayara geldi mesela. Tekrar da içeri alabiliyorsunuz. Bakın ayarları içeri aktar. Buradan da tekrar içeri alabilirim. Varsayılan geri yükle diyor arkadaşlar. Buradan da tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Varsayılana getirebilir. Fabrika ayarlarını döndürebilirsiniz. Gelişmiş kısmına bakalım. SEO. Dediğim gibi ilan sayfalarında SEO önemli arkadaşlar. Yani sırf burada yapacağınız SEO değil, SEO çalışması yapmanız lazım. Bir SEO eklentisi kurmanız lazım ya da profesyonel bir destek alın. Eğer ciddi anlamda ben bunu ciddi yapmak istiyorsam, bir kapasiteniz varsa
SEO desteği muhakkak çalışması yaptırın sayfanıza ki insanlar sizi arama motorlarını arattığında sizi bulabilsinler ve ilan verebilsinler. O biraz daha böyle profesyonel tabii ki olay olacak. Ama butik tarzında bile olsa bu SEO meta etiketlerini muhakkak yapın, doldurun yani. Bu kısmı doldurun arkadaşlar. Zaten ana sayfa meta başlığını ara. İşte hani burada Türkçesinden de anlayabilirsiniz. Yani işte ilan sayfası meta başlığı. Bakın varsayım olarak sayfanın başlığı front page olarak ayarlanır. İlan başlığı. Yani boş da bırakabilirsiniz artık. SEO etkinleştir dediğimiz bunu açtığınızda zaten bunlar otomatik varsayım olarak bakın varsayım olarak gelir. İlan sayfa meta açıklaması ekle. Buraya farklı bir şeyler yazabilirsiniz. Varsayılan olanlar değil şunlara mesela. Ya da meta açıklamaları da zaten ilanla ilgili bir açıklama varsa onu otomatikman zaten indeksler arama motoru. Yazmayabilirsiniz de yani. Ama bunun haricinde yani burayı doldurmazsanız bile haricinde sitenizde bir SEO çalışması muhakkak yapın. İlan sayfalarında özellikle yani. Geçtik çeşitli ön beğenili etkinleştir. Evet sürekli bu sayfanızı hızlandırır en azından. Çünkü çok böyle dakikada bir reklam alacak, ilan alacak değilsiniz. O yüzden de bence etkinleştirin. Sayfanız daha hızlı açılır. Burada da başka bir şey yok zaten. Bunlar böyle yani bunları ben bir şey yapmadım zaten. Bu kadar. Ayarlar kısmını bu şekilde bitirebiliriz arkadaşlar ama ana sayfa yani sayfamıza ayarladığımızda ön sayfayı ayarlarken kısa kodları modülleri falan göstereceğiz ya. Gene burada ayarlar kısmıyla bağlantılı bir şeyler yapabiliriz. Gene dönüş yapabiliriz. Burada bakın dokümantasyon yani belgelere ulaşabilirsiniz ya da geliştirin destek kısmına da ulaşabiliyorsunuz. Hatta ayarlarla ilgili bir şey varsa da buradan aratabiliyorsunuz. Bakın yazın buraya bir şey. Arama kısmına basın çıkar. Başka da bir şey yok. Burada anlatacağım bir alan yok. Şunu da kapatalım hatta ya. Burada da zaten işte ücret bakın ne var ne yok hepsini anlatıyor zaten. Geliştiricinin sayfasına girip bakın zaten. Hani böyle bir şeye ihtiyacınız varsa da şakadanakta almayın. Para vermeyin yani. Önce bir inceleyin. Bakın işinize yararsa diye. Ayarlar kısmını bitirdim arkadaşlar. Şimdi eklentinin diğer menülerine baktığımız zaman temalar ve uzantılar. İşte dediğim gibi ücretli temaları ve uzantıları da var. Çünkü oralardan da işte hani bir ücret karşılığında bunları da kullanabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bakın temalar, ücretli temaları. Böyle bir şey var. Onlar videonun başında söylediğim gibi geliştiricinin sayfasında fiyatları falan yazıyor. Eklentileri, uzantıları buradan ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yardım ve destek kısmına bakalım. Yardım, sistem bilgisi, sitemizle ilgili bakın size bilgileri veriyor. Uyarılara bakalım. Uyarı yokmuş. Uzaktan görüntüleme demiş. İletişim desteği demiş. Buradan da iletişim geliştiricinin sayfasına gidiyorsunuz. Buradan eklentiyle ilgili bir sıkıntınız, bir şeyiniz varsa yazabiliyorsunuz. Size dönüş yapıyorlar herhalde. Yaparlar. Ayarlara baktık. İncelemeler kısmı. İncelemeler ilanla reklam verildiğinde arkadaşlar burada göreceksiniz. O muydu? İncelemeler. Pardon, incelemeler kısmı arkadaşlar yorum gibi düşünün. Onu ilan hakkında yazılan incelemeleri burada göreceksiniz. Artık ondan sonra da onaylayabilirsiniz. Sipariş geçmişi evet işte verilen ilanı reklam verme yani öne çıkarma. Burada görüyorsunuz para işte ücret yatırıldığı zaman buradan da onay verdiğiniz zaman artık gösteriyor çıkarıyor öne çıkarıyor yani yukarı çıkarıyor. Dizin oluşturucu bu çok ayrı bir durum. Oraya geçeceğiz. Etiketler var, konumlar, kategoriler, yeni ekle ve tüm ilanlar. Ne yapalım? Evet, dizin oluşturucu sekmesine geçelim arkadaşlar. Eklentiyi dizin oluşturucu sekmesindeyiz arkadaşlar. Bakalım şimdi ilk general demiş. Dizin simgesi, tamam ikon, varsayılan ilanlama durumu. Şimdi yeni ilan varsayılan durum. Video içerisinde söyledim arkadaşlar. İlan ekleyen kişi ilanını incelemek istiyorsanız beklemede olacak. Çünkü yani nasıl bir ilan eklediğini, içeriği ne olduğunu falan işte bunları doğru bakacaksınız, kontrol edeceksiniz. O yüzden beklemede bırakmanız daha mantıklı. Yayınla derseniz direkt ilan yayınlanır arkadaşlar. O yüzden beklemede olması daha iyi. Düzenlenmiş ilan varsayılan durumu. Bu artık size kalmış bir şey. İsterseniz ilan mesela yayınlandı. Siz onayı verdiniz, yayınlandı. Bir düzenleme yapması gerekiyor ilan verenin. Orada bir düzeltmeler yaptı. Tekrar yayınlamak için isterseniz onayınıza gene gerek kalır ya da direkt olarak düzenlendikten sonra yayınlatabilirsiniz. Size kalmış gene.
2 tane seçenek var yani. Son kullanma tarihi. İlanın ne kadar süreli sitede kalacağını burada arkadaşlar. 365 yani 1 sene boyunca ilan sitede kalacak. Bunu isterseniz işte dediğim gibi sizin artık stratejiniz ne olacaksa 30 gün mü 60 gün mü 90 gün mü bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Varsayılan olarak 365 geliyor. 365 gün geliyor. Ondan sonra ilan zaten kaldırılıyor. Çöpe gidiyor sayfada. İlan yok yani. İlan yok oluyor. Öyle diyeyim. Uzatmazsa tabii ki kendisi ayrı bir şey. İlan verenin. Bunu ayarlayabilirsiniz. Ben böyle bırakıyorum gene. İlan formu ekle. Şimdi buralar biraz evet çetrefilli arkadaşlar. Şimdi ilan ekleme formu. Hemen şöyle yapalım. Sayfamıza bir gelelim. İlan ekleme koyduk mu buraya? Tüm ilanlar buraya koymadık. Demo sayfamıza bakalım. İlan ekle kısmı. Aslında sayfalar kısmında hemen bir bakalım bir dakika. İlan ekle kısmı olması lazım zaten. Listeleme ekle. Evet, listeleme ekleymiş. Hemen şunu bir düzeltelim. İlan ekle diyelim ona. Ondan sonra menüye de ekleyelim onu. İlan ekle dedik. Şöyle linkini de güncelleyelim. Tamam. Gelelim tekrar menü kısmına. Menüler. Buraya sayfamızı ekleyelim. İlan ekle. Şöyle yapalım. İlan ekle dedik. Kaydedelim. Ana sayfada bakalım. İlan ekle. İlan ekle. General section demiş. Bakın bunlar hep İngilizce. Bunları Türkçeleştirmeniz lazım. Bunun dil dosyasıyla alakası yok arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir şey var. Dizin oluşturucuda bakın. Bu şekilde bunları mesela şuraya genel bilgiler diyebiliriz. Bu şekilde Türkçeleştireceksiniz. Genel bilgiler. Title demiş. İşte yani title, başlık. Öyle bunları Türkçeleştirin. Hatta şöyle hemen güncelleyelim. Yenileyelim. Genel bilgiler başlık. İlan formu burası arkadaşlar. Yani bu kısım. Burada ilanla ilgili nelerin olması gerekiyorsa onların bölümlerini oluşturacağımız alan aslında burası. Alan kısmı yani bir emlak sayfasında bir alan oluşturuyorduk ya. Onlarla alakalı bir şey. O gibi yani öyle düşünün. İşte bakın lokasyon konumuyla etiketi, kategorisine işte ilan bilgileri mesela iletişim bilgileri ilanın işte neyse artık ilan bir restoran mesela restoranın iletişim bilgileri nerede olduğuyla ilgili işte posta kodu ondan sonra telefonları faksı varsa e-mail işte neyse e-posta web sitesi falan işte artı sosyal medya hesapları falan işte haritada adres maddes. O alanları düzenleyeceğimiz kısım burası mesela. Burada şimdi ben bunları Türkçeleştireceğim ama Türkçeleştirirsem de çok uzun sürecek. Neyse o zaman şunu anlatayım ben size. Bu alanda mesela bölüm ayrıyetten bir bölüm ekleyebiliriz. Örnek olarak ne yapabiliriz mesela onu göstereyim. Bölüm ekle diyorum. Bölüme de arkadaşlar örnek olarak veriyorum çalışma saatleri. Normalde çalışma saatleri eklentinin çalışma saatleriyle ilgili bir uzantısı olması lazım. Ama ücretli sürümünde tabii ki o. Çalışma saatleri diye bir bölüm açtım şu an. Bu bölüm yani şu alan arkadaşlar şu map bir bölümdür. Kontak yani iletişim bilgileri bir bölüm. Ondan sonra genel bilgiler bir bölüm. Nasıl bakın map işte resim bölümü. Ondan sonra bakın kontak iletişim bilgileri bölümü. Genel bilgiler. Yani şu koyu renkte olan kısımlar bölümdür arkadaşlar. Alanları da artık nasıl bir bölüm açacaksınız ona göre alan oluşturacağız. Buradan alanları alacağız mesela. Şimdi bu çalışma saatleri dedik. Onu kapattık. Şimdi çalışma saatlerinde nasıl bir günle ilgili bize alanlar lazım. Yani seçebileceği alanlar. Seçme onay kutusu seçme. Diyelim mesela seçme diyelim. Seçme tamam. Mesela seçenek ekleyebiliriz burada. Çalışma günleri mesela. Çalışma günleri dedik.
Seçenek ekle. Pazartesi mesela bunların kısaltısı bir dakika ona da bir bakalım. Tamam. Heh. Şöyle PZT ondan sonra bir tane daha yani 7 günü ekleyelim. Örnek olarak yapalım burayı. Hızlıca yapıyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde günlerimizi yazdık. Bunları mesela zoraki olarak doldurması gerekirse bunları gerekli olarak işaretleyin. Zoraki yani çalışma saatlerini zoraki yapmanıza gerek yok bence. Hiç gerek değil. Çünkü hani nasıl bir ilan ekleyeceksiniz? Şimdi eklenen ilanın belki çalışma saatleriyle bir alakası olmayabilir. O yüzden de zoraki yapmayın. Yani gerekli olarak yapmayın arkadaşlar. Form kime atadık? Form kategorisinde yani form alanında olacak bu çünkü. İlan form alanında olacak bu. Kategoride değil. Sadece idari dediği kısımda arkadaşlar sizin yönetici yani site yöneticisi tarafından mesela düzenlenebilen alanlar. O yüzden buna da gerek yok. Şimdi bunları yazdık. Günlerimizi yaptık. Bunu kapatalım. Çalışma günleri. Buraya bir alan daha ekleyelim. Ona da şöyle yapalım. Tarih mi seçelim? Tarih mi seçeceğiz? Numara, tarih. Tarih mi seçelim bakalım. Tarih de herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, tarih nereden çıktı ya? Şöyle buradan kaldırabiliriz. Zaman alacağız. Tarih nereden çıktı? Zaman. Hemen şunu saat olarak değiştirdim. Saat. Çalışma saati. Çalışma günlerinin yani kaçta açılıp kaçta kapanacak şeklinde. Böyle bir şey yapabiliriz. Hatta bir tane daha saat. Bunu yapalım. Açılış saati diye yapalım. Açılış saati. Ya normalde dediğim gibi bu özellik ücretli versiyonunda var. Ücretli versiyonunda çalışma saatleriyle ilgili bir şey var zaten yani bir uzantı var. Zaman bir de şuraya kapanış saati diye yazıyorum. Kapanış saati. Bu şekilde alanlarınızı oluşturabilirsiniz. Bölümler ve alanlarınızı bu şekilde buradan eğer vereceğiniz ilanla alakalı bir şekilde yani buradan seçeceksiniz. Bir yazı olabilir, doldurmasını istediğiniz bir yazı olabilir. İcabında tarih olabilir, ne bileyim bir onay kutusu mesela olabilir. Dosya yükleme var. Yani artık ilanla alakalı bir şey bu. Şimdi bunu güncelledik. Şimdi şurada şuna değinmek istiyorum. Forma yani şu forum kısmını arkadaşlar. Normal ilan ekleme formu. Ben geldim burada bir ilan yayınlayacağım arkadaşlar. Başlığı yazdım, içeriği yazdım, etiketlerini yazdım. Fiyat aralığı mesela fiyatla alakalı bir şeyse şurada bakın nerede pricing demiş fiyatlandırma. Bu da mesela örnek olarak restoran veriyorsunuz, bir kafeterya veriyorsunuz. Fiyat aralığı yani pahalı mı, ucuz mu, normal işte bunu belirtebileceğiniz bir skala gibi bir şey düşünün fiyat aralıkları. Bunu isterseniz kaldırabilirsiniz. Yani yayınlanacak ilanlarla alakası yoksa kaldırın arkadaşlar. Kullanmayabilirsiniz. Ama şöyle diyeyim fiyatlandırma diyorum ben. Fiyatlandırma. Bakın fiyat aralığı. Fiyat aralığı seçin. Fiyat aralığı seçin dedik. Number demiş, text demiş. Yani text olarak da alabilirsiniz. Yani text olarak kalsın fiyat. Fiyat ara birimi. Fiyat TL diyorum. Mesela bu neymiş? Bu listemin fiyatı örneğin işte 100 lira diye vermiş ama işte hani pahalı, ucuz filan çok pahalı, normal şeklinde düşünün. Neyse bunu da yaptık zaten. Tamam. Bot. Bu şekilde kalsın. Ondan sonra şimdi genel bilgiler başlık fiyat şunu bakın listing yani ilanlama tipi diyor aslında. Onu şuraya alacağım. Bu nedir şimdi arkadaşlar? Bu ilanı verirken mesela direkt olarak ilanla birlikte öne çıkarmak istiyorum. Yani reklam vermek istiyorum ilana. Ona yarayan bir şey. Bunu şöyle diyelim. Çevirelim hatta. Listeleme türünün yani ilanlama türünü seçin olacak. İlanlama türünü seçin. Genel yani
genel olarak ücretsiz olarak, eğer ücretsiz yapacaksanız ilan eklemeyi, genel ya da öne çıkarın. Öne çıkan diyeceğiz ya da. Öne çıkan şeklinde. Buradan kullanabilirsiniz. Yani bunları Türkçeleştireceksiniz tabii ki. Dediğim gibi ilan alacağınız ya da verilecek ilanlarla alakalı kısımları, alanları, bölümleri oluşturabileceğiniz yer burası. Daha fazla detaya girmeyeyim bence. Bunu kaydettik. Kaydettik. Evet, kaydettik. Şunu da seçerseniz bakın şimdi. Bunu seçtiğim zaman da bu bölümleri istediğim gibi oynayabilirim. Mesela çalışma saatlerini direkt olarak iletişim bilgilerin altına alırım arkadaşlar. Aldım. Onun altında da harita kısmı var. Sonra da resim ve video kısmı var. Bunu açarsanız ama bunu kapatırsanız bu şekilde bunları oynatamazsınız. Yani bölümlerin yerlerini değiştiremezsiniz. Alanları değiştirebilirsiniz. Mesela bakın başlığı buraya da alabilirim. Ya da bunun altına da alabilirim. Bu şekilde. Şimdi ayarlar kısmına bakalım. Şunu bir kaydedelim tekrar. Tamam. Ayarlarına bakalım. Şartlar ve koşullar, yani ilanı verirken alt kısımda bir şartlar ve koşullar tabii ki onaylasın ilanla ilgili. Şimdi yanlış bilgiler olabilir. O yüzden de gizlilik politikanızı ve şartlar ve koşulları iyi ayarlayın arkadaşlar. Yarın bugün ilan eklendiği zaman başınız ağrımasın. Bunu iyi düşünün bence. Saçma sapan böyle kandırıcı, sahte ilanlar olabilir. Başınız ağrır. O yüzden de sağlam bir şekilde buraya kendinizi koruyacak şekilde bir şartlar ve koşullar ve genel gizlilik politikanızı falan oluşturun ki bunları, çünkü ilanı vermeden, yani bunları işaretlemezse ilanı veremez zaten. O yüzden de ne yapacaksınız arkadaşlar? Sağlam bir şey oluşturun ki bunları kabul etsin ilan veren. Yasal bir durum. Yani biraz bu işler ince işler. Çünkü ilan vereni ben olsam tabii ki beklemeye alacağım. Kontrol ederim. Telefonla ararım. Eğer yakınımdaysa lokasyon icabında, eğer butik bir ilan sitesi yapacağımız için yakın olabilir. O yüzden belki gidebileceğiniz bir yerdir. Görün, bakın var mı böyle bir yer, kurum, iş yeri, ne bileyim artık neyse. Böyle şeyler, işte bunlara dikkat etmek lazım. Öyle yani yaptım ben, oldu dememek lazım bazı şeyleri. O yüzden dikkat edin. Çevirelim. Tüm şartlar kabul ediyorum demiş. Yanlış olmuş gerçi. Yanlış çevirdim. Şöyle. Şartlar ve koşulları kabul ediyorum. Tamam, doğru. Bunu da çevirelim. Gizlilik politikasını kabul ediyorum. Olacak. Yapıştıralım. Kabul ediyorum. Tamam. Böyle olsun. Kaydet ve göster miydi bu? Ön izle. Evet. Kaydet ve ön izle. Yapıştıralım. Tamam. Evet. Yani bakın şurası, şu kısım. Şu alanı değiştirdik. İlan formu bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi tabii şu bakın link demiş ya, şimdi bir bakalım gerçi. Normalde sayfa linkiyle bir aynı olması lazımdı herhalde. Bakalım gidiyor mu? Gizlilik ilkesine gidiyor. Tamam. Şartlar ve koşullar. Doğru. Tamam, gidiyor bu şekilde. Tekil sayfa düzeni. Tekil sayfa düzeni dediği de arkadaşlar ilan. Yani ana sayfaya gidelim. Hatta bakın yaptığımız değişiklikler. Şunu seçersem ücret çıkacak zaten. Yani öne çıkaracak. İlanı direkt reklam vermiş olduğumuz için bizden ödeme isteyecek. Ama genel olursa normal ilan ekleme, beklemeye gelecek. Site yöneticisi, işte sahibi kimse bakacak, inceleyecek. Ondan sonra onay verdiği zaman ilan yayınlanacak. Tüm ilanlar kısmına geldik. Bakalım şimdi. Şimdi şöyle şuna bir bakalım. Yani ilan başlığı dedi. İlan başlığı, içerikler, ilan başlığı, açıklama. Bu tüm ilan düzeniydi. Tekil sayfa düzeni. Tamam, doğru. Yani şu kısım bakın. Burada işte bölüm başlığı. Mesela buraya şu çark işaretine bastığınız zaman buraya mesela başka bir şey yazabilirsiniz. Buraya nasıl bir şey yapabilirsiniz?
ilan başlığını kullanın. Mesela ilan başlığını direkt burada da yayınlayabilirsiniz. Eğer başka bir şey de yazabilirsiniz buraya. Ne bileyim, farklı bir şey olabilir. Simge de ekleyebiliyor musunuz? Bakın, simge ikon değiştirme, bakalım var mıymış? Varmış mesela. İkon değiştirme, şöyle bir şey ekleyelim. Tamam diyelim. Ondan sonra buraya da duyuru diye sallıyorum kafadan. Öyle bir şey yaptık. Tamam. Yer e-mail, paylaş, bildirim. Yani bakın, favori, paylaşma kısmı, bu da bildiri. Buna bastığınız zaman bakın, kötüye kullanımı bildir, şikayetiniz, ilanla ilgili bir sahte bir şey var ya da yanlış bilgiler var. Buradan yazıp size ulaşırlar. Site yönetimine ulaşırlar. Mesaj gelir. Bakarsınız, incelersiniz icabında, ne bileyim. Öyle bir şeyler işte, bildirim. Buradan işte paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Sosyal medyada. Burada da takip listesi, yani favorilerinizi alabiliyorsunuz. Bölüm başlığı, bunları bakın. Burada zaten ücretli versiyon. Şu 3 şey var kullanabileceğiniz. Bunları isterseniz de kaldırabilirsiniz. Bakın, çöp işaretine basabilirsiniz. Mesela basalım. Bildirimi kaldırdık. 2 tane kaldı. Artı işaretine bastığınızda yalnızca bir tane var. Sildiğimiz bildirimi ekleyebilirsiniz. Bu kadar. Bölüm başlığı. Buraya zaten hizmet slaytı diyor. Alt bilgi küçük resmini etkinleştir. Tamam, resim var zaten. Başka bir şey ekleyemiyorsunuz. Yani varsayılanla zaten haricinde hiçbir şey ekleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bak. İlan fiyatı, ilan derecelendirmesi. Yani şu kısımlar, bakın, ilan fiyat aralığı. Bu fiyat aralığı aslında. İşte yeni popüler restoran kategorisinde ve konumu. Konumu da Los Angeles demiş. İnceleme yok şu an. Değerlendirme, yani yorum yazılmamış, bir değerlendirme yapılmamış. Başlığı, ilan başlığı. Bu da açıklaması, etiketi, videosu, lokasyonu, konumu yani. İletişim bilgileri. Yazar bilgisi, yani ilan verenin hakkında bilgi. Bakın, işte ne zamandan beri üye, e-postası. Bunları isterseniz de göstermeyebilirsiniz, ayrı bir şey. Bu da contact listing all from, yani ilan sahibiyle iletişim kurmak için bu da. Onun haricinde işte ne var? Yorum var. Artı işte derecelendirme var, bakın. Derecelendirme. İlan başlığı, açıklama işte, tamam. Bu şekilde bunu güncelleyelim. İçerikler kısmına gelelim. İçerikler. Etiket, video, lokasyon, iletişim bilgileri, bakın. Etiket, video, lokasyon, iletişim bilgileri. Bu alan. Aynen, bakın. Gördüğünüz gibi. Bunları yalnızca Türkçeleştiriyorsunuz. Ama kaldırmak isterseniz buradan çöplerin ikisine basın. Gider zaten. Bir öncekinde bakın. İlan formu kısmında çalışma günleri, açılış saati ve kapanış saati eklemiştik. Gördüğünüz gibi. İsterseniz ilanda, yani verilen ilanda gösterilme, yani ona eklediysek zaten gösterilmesini istiyoruz bir şekilde. O yüzden bunları buraya kontak bilgileri içerisine alabiliriz ya da nereye alalım? Yani etiketler kısmını alabilirsiniz. Bence kontak kısmına şöyle alabiliriz. Çalışma günleri, açılış saatleri, kapanış saati. Şöyle, evet, taşıdığınız zaman direkt olarak, tabi eklenmediği için şimdi herhangi bir şey yok, göstermeyebilir zaten orada. Yenileyelim. Yani göstermez çünkü ilanda düzenlememiz lazım. Onlara bir içerik doldurmamız lazım ki burada göstersin tabii ki. Boş. Yani iyi alan kısmında dediğim gibi işte güzel yanı o. Yaptığınız alanları burada bakın, önceden ayarlanmış alanlar. Burada görebiliyorsunuz. Burada da tekrar sıfırdan bir alan yapmanıza gerek kalmayacak. İlanın gösteriminde, tekli gösteriminde. Direkt buradan alıp gösterilmesini istiyorsanız tabii ki buraya koyarsınız. Olur biter. Canavar gibi yapmışlar. İyi yapmışlar bunu yani. Güzel. Diğer ayarlar, benzer ilanlar, kategori ve etiketle eşleşmelidir bilmem ne. Yani benzer ilanlar dediği de arkadaşlar şu kısımda, bu ilana benzer ilanların gösterilmesi, aynı bizim e-ticaret, WooCommerce'te yaptığımız gibi benzer ürünler, çapraz ürünler dediğimiz ürünler var. Burada gösterilir mesela.
Onun gibi de ilanları da burada da gösterebilirsiniz. Kategori ve etiketi eşleşmelidir. Kategori ve etiketi eşleşmelidir. Yani bunu seçebilirsiniz. İsterseniz sırf o şöyle olabilir. O ilan sahibinin ilanlarını gösterir. O ilan. Şunu seçersiniz. Aynı yazara ait olan ilanlar. Yani ona basarsanız mesela şunu seçersiniz. Burada şöyle yapalım hatta. Şunu da bir yenileyelim. Tabii biz ilanları bakalım eklemedik ki gösterecek mi? O da var ya. Aynen öyle. Göstermez ki. İlan sahipleri biz değiliz. Geri dön dedik. Evet göstermiyor ama normalde gösteriyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şekilde ilgili ilanlar. Bu şekilde. Burada o ilan sahibinin reklamları, ilanlarını da gösterebilirsiniz. Özel tekli ilanlama sayfası. Bunu gerek yok zaten. Kısa kodlar yok. Bizim zaten hazır sayfalarımız. Geçti gösterecek ilan sayısı, sütun sayısı 3. Mesela burada kaç tanesini göstersin? 3 tanesini 3 tane göstersin, tamam. 3 sütun sayısı 3 tane göstersin. 4 yok şöyle 3 yapalım. 3 tanesini göstersin. Değerlendirme formu, yorum etiketi, çerez onayını göster. İşte dediğim gibi çerez eklentinizi kurun arkadaşlar. Bir tane çerez eklentiniz olsun. Yorum etiketi, yorum yer tutucu, e-posta. Bunları tabii ki doldurmanız lazım. Yorum etiketi, yorum yer tutucu, yorum diye e-posta. Yani şöyle yorum, e-posta, isim. Web sitesi alanını göster. Web sitesi varsa web sitesi, yani internet sitesini buraya yazabilir. Gerek yok. Güncelle diyelim. Tekil sayfa düzeni de bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Tüm ilan düzeni, yani şöyle nerede tüm ilanlar, bakın duyuru dedik, duyuru geldi oraya. Tüm ilanlar bu şekilde gözüküyor. Yani şu alan arkadaşlar, bakın lokasyon, telefon, işte tarih, ilanın yayınlanma tarihi, fiyat aralığı, derecelendirmesi bu şekilde. Hemen bakalım. Bakın popüler, favori, öne çıkanlar yeni demiş. Yani popüler bakın. Yani favori şu simge. Yeni öne çıkan, tabii bunlar öne çıkarmadık. Hiçbiri şu an öne çıkanlardan değil. Yoksa öne çıkan olsaydı burada öne çıkan olarak gösterecekti. Onu da hatta isterseniz hemen göstereyim mi? Bir dakika. Hemen şöyle yapalım. Menüler, tüm ilanlara geliyorum. Şunu direkt öne çıkarayım. Hızlı düzenlemede var mı bakalım. Yorumlarda yok. Hemen düzenleme kısmına giriyorum. Farklı işarette öne çıkanlar. Güncelle diyorum. Seçtik. Şimdi neydi o? Sun Apartment. Yani şu. Hemen güncelleyelim. Bakın öne çıkanlar da bu şekilde yazıyla geliyor. O alan. Burada da dediğim gibi ister resmin ön izleme görüntüsü olmadan, bunu kaldırırsanız resim olmadan gösterir arkadaşlar. Yani şu an bakın şöyle resmi kaldırmadan, resmi olmadan şöyle bir yenilesin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bunu aslında nerede kullanabilirsiniz? Şöyle bir şey olabilir. İlan mesela, ilan çalışan hani iş ilanları falan olabilir. Bu şekilde yazıyla mesela, resim olmasına gerek yok. Tabii onları o zaman da ne yapacaksınız? Fiyat aralıklarını falan değiştirmeniz lazım. Derecelendirmeyi falan çıkarmak lazım oralardan. Bilmiyorum. Öyle bir şey yapılabilir. Biz görüntülü alalım yine. Konumları burada. Bunu mesela arkadaşlar şöyle aldık. Şuraya da koyabiliriz. Favorilerin yanına. Popüler, favori. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Bakın herhangi bir şey yine eklenmiyor. Ücretsiz sürümünde. Profil kısmı, ilanı verenin profil, yani resmi artık neyse. Başlık, değerlendirme, fiyatlandırma. İşte burada da lokasyon, telefon, gönderme tarihi, ilan
İşte yayınlandığı tarih. Burada mesela şey de var arkadaşlar. Bakın şimdi ben ekleyeceğim ama burada bir hata var herhalde. Normalde çünkü gözükmedi ama belki de ben bir yere atladım olabilir. Mesela şunu bir ekleyelim. E-posta diyelim. Şimdi şeyleri eklemeyeceğim, kapanış saati. Çünkü onların hiçbiri şu an demo ilanların hiçbirinde doldurulmamış halde, yani çalışma günleri, açılış ve kapanış saatleri doldurulmamış halde. O yüzden e-posta belki doludur. Onu ekledim. Kategori, burada da gösterim sayımı, yani ne kadar gösterilmiş ilan, bakın 25 25 25 diye geçiyor. Böyle bir güncellesin bakalım. E-postayı gösterecek mi? Ben yaptım, göstermedi ama yani şu alanda göstermiyor derken e-posta var zaten burada. Gönderme fonu. Bir dakika, yanlışlık olmasın da. İlan tarihini mi kaldırdı bu sefer de? Evet, ilan tarihini kaldırdı. O kalkmamış, tamam. Yani şeyde resimsiz de göstermiyormuş. Tamam, bu şekilde bakın geliyor. E-postada geliyor. O zaman dediğim gibi o kapanış açılış saatlerini mesela buraya ya da tarih kısmını buraya bir şekilde gösterilebilir. Yani olabilir, aynen. Kaldıralım. Oradan da kaldırabiliriz. Bak, bu tüm ilanlama ızgara düzeni. Yani şu düzen ızgara düzenidir arkadaşlar. Bunu 3, 4'lü de onu ayarlar kısmında yapabiliyorduk. 4'lü yapabilirsiniz icabında. İşte 4 sütun böyle. 3'lü sütun normal gibi geldi bana. Ben 3'lü yaptım çünkü. 4'lü de yapabilirsiniz. 2'li yaparsınız. Ne bileyim 5'li yaparsınız. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Tüm ilanlama liste düzeni. Bu da alt alta, yani alt alta sıralanması arkadaşlar. Ön izleme derken bu tarafta gene fotoğraf olacak. Gene bakın işte rozetler kısmı burası. Başlığı, favori, işte telefon bilgileri bilmem ne filan. Bu da listeleme yapması için. Onu da bakın şöyle göstereyim size. Sırala dedik, farklı görüntüle ilan. Bakın ızgara dediğimiz ilan, baksın. Şimdi ilan yani listeleme, aslında bu listeleme. İşte dediğim gibi Türkçesi değişmesi lazım. Bu listeleme şeklinde öyle alt alta gelir. Bu da harita kısmı arkadaşlar. Haritadan da ilanların nerede olduğunu görebilirsiniz. Şimdi tabii ki hepsi demoda olduğu için demo değişik ülkelerde bilmem ne de falan gözüküyor. Bakın şimdi. Şunun üstüne bastığınızda resimleri gösterir. Hatta bakın. İkinci sekmeye geçelim. Neymiş? Bu da ikinci alandaki. Tabii buradan yakınlaştırabiliriz şöyle. 4 tane Melbourne'de 4 tane ilan varmış. Nerede? Hepsi de aynı yerde miymiş ya? Yani işte. Tabii demo olduğu için. Harita şeklinde de öyle gösterebiliyorsunuz. Tamam. Bunu da güncelledik. Geldik arama formuna. Şimdi arama formunu tabii ki sayfada şu an arama formu yok. Arama formu olmadığı için onu nasıl yapalım? Şöyle yapabiliriz. Arama çubuğu, yani ilan aranması lazım. Bize ana sayfada göstereceğimiz şekilde arama formunu öyle düzeltelim bence. Ana sayfayı düzelttiğimizde yapalım mı diyeceğim. Ya da şimdi ekleyelim, çünkü bir tane test ilan ekleyelim ve reklam verelim çünkü. O yüzden de hemen şöyle ana sayfaya geldim. Elementor ile düzenle diyorum. Şu alana bir arama formu yapacağım şimdi. Normalde ana sayfada hani stilini falan değişiklikleri orada, ama çalışmalarımızı görmek için de bunu yapmamız lazım. Tamam dedik, tamam. Şimdi şunu bir kaldıralım zaten. Gitsin. Yazıyı kullanabiliriz tabii ki. Yazı bir kalsın. Hatta şu demodaki yazı yazıyı alalım bari ya. Yani orayı kullanalım. Kullanalım yani, niye olmasın. Aradığın her şey bir tık uzağında demiş. Yani bunu kopyalayamıyor muyum? Evet. Çok komik. Yani. Biz en iyisi yazalım. Aradığın her şey. Neydi ya arkadaş? Her şey bir tık uzağında.
Her şey bir tık uzağında. Şimdi onları böyle şunu da hatta 2 yapalım. 3 yapalım. 1 yapalım. Tamam, 1 de kalsın. Tamam. Şimdi bunun alt kısmına tabii bunu tipografinin falan şeylerini değiştirmek lazım. Arka 64 diye şunu şöyle biraz düşürelim. 50 oldu. Tamam. Şimdi şöyle gelelim Elementor uzantısı eklentinin. Bakın burada bir sürü, yani aslında sayfalarda, yani eklentiyle birlikte kurulduğunda gelen sayfaların içindeki short kodlar burada Elementor uzantısı olarak bulunuyor aslında. Yani baktığınız zaman buradan daha hızlıca şekilde, tabii ki sayfalarda farklı yerlerde kullanmak istiyorsanız tık 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 buradan hemen kullanabilirsiniz. Şimdi arama formu, aynen şunu aldım, buraya attım. Bakın bu şekilde bir arama formu çıktı. Tabii ki bu böyle dar olduğu için hemen genişliğini biraz büyütelim. 1200 yeterlidir. Herhalde 1200 yeterli. Minimum yükseklik. Şöyle yapalım. Resmi çok fazla büyütmeyelim. Böyle. Yani 80. Bu şekilde olsun. Şimdi bunları tabii kaldırmak lazım. Düzgün gözükmesi. Burada ara falan derken. Ya tabii ki kullanabilirsiniz, ayrı bir şey de. Şunu kaldıralım. Tamam. Kategori seç. Daha fazla arama alanı göster. Örtüşen. Başka bir şey var mı da yok. Tamam, yani şimdilik böyle kalsın bu. Güncelle diyelim. Kategori seç. Sayfaya bir bakalım. Yani buradan bakın bu şekilde işte kategorilerden bu şekilde seçebilirsiniz. İsterseniz bunu göstermeyin. Lokasyon var, konumlarla ilgili. Daha fazla filtre dediğinde bakın işte minimum maksimum fiyat aralıkları, bunları düzenleyeceğimiz kısım, yani burası aslında bakın. Arama çubuğu, kategori, lokasyon. Arama çubuğu, kategori, lokasyon. Gördüğünüz gibi. Bakın hemen çevirelim bunu da. Ne arıyorsun? Ya da şunu alalım. Ne arıyorsun derken ne aramıştınız? Ha, bunu yapalım. Kategori, bunları Türkçeleştireceksiniz. Yine aynı şekilde. Yani bunların dil dosyasıyla alakası yok arkadaşlar. Oradan değişmiyor. Fiyatlandırma. Ondan sonra inceleme. İşte tamam. İsterseniz bunları da bak yapmış olduğumuz alanları gene göstermek istiyorsanız gene buraya ekleyebilirsiniz. Aranma saati, kapanış saati, açılış saatini mesela şu şekilde bakın, daha fazla filtreleme kısmında, yani şu alanda ya da burada fazlalıkları kaldırabilirsiniz. Mesela örnek ne var? Fax var. Kaldır isteyen fax'ı arama, ne? Fax araması olacak. E-posta araması olmaz zannetmiyorum. Web site, yani telefon da olmaz. Yani başka ne bileyim. Onu da kaldır. Etiket olabilir belki. Ha, bu kadar. Fiyatlandırma, inceleme, etiket. Çok da böyle başka da zaten şeyi yok. Yani alanlar kısmında yaparsanız burada gözükür zaten. Yeni yaptığımız işte neredeydi? O kapanış çalışma günleri mesela. Çalışma günlerini alıp buraya koyarım. Şuraya. Çalışma günleri. Örnek olarak güncelleyelim. Hatta bakalım şimdi. Ön belleği temizleyelim. Ne aramıştınız? Bakın. Daha fazla filtre. Çalışma günleri. Buradan tabii seçecek. Ama gerçi ilanların hiçbirinde de şey yok ki ya. Çalışma saati falan dolu da değil ki orada göstersin bize. O da var. Tamam, neyse, yani bu şekilde yapılabiliyor. Onu demek istiyorum. Göstereyim.
Şimdi geldik bu alanda, yani bu şekilde bunları düzeltebiliriz. Bunu da güncelledim. Başka da herhangi bir şey, evet. Dizin oluşturucuda yapacağımız işlem yok. Bitti. Genele baktık zaten. İlan formunun tekil sayfa düzeni, ilan düzeni. Evet, bu şekilde. Tamam. Ayarlar falan, tamam. Hepsine baktık. En azından bu şu kalsın tabii ki. Arama ilansı. Yani bunları değiştirmemiz lazım. Dizin oluşturucu kısmı bu kadar arkadaşlar. Artık ne yapalım? Kategori, yani şeyleri bir doldurmaya başlayalım. Yani en azından bir kategorileri, konumları ve etiketleri oluşturalım. Ondan sonra diğer gelen etiketleri, şeyleri, demo ile gelen ilanların konumlarının aslında değiştirsem iyi olur. Çünkü biraz farklı gibi gözükecek. Dünyanın bir ucunda var, bir ucunda var. Ama fark etmez, onları değiştirebilirsiniz. Bir sıfırdan bir ilan oluşturmak için etiket oluşturacağım. Konum oluşturacağım, bir de kategori oluşturacağım. Onlara geçelim. Şimdi kategorilerden başlayalım. Kategoriler, konumlar ve etiketler. Kategoriler kısmına gelelim. Orada kategorilerimizi oluşturalım. Halihazırda işte demo ile gelenler 4 tane bu şekilde kategorisi var. Siz artık düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz kategoride oluşturabilirsiniz. Bunları tabii ki düzeltebilirsiniz ama ben sıfırdan bir tane şöyle normal bir kategori ekleyeceğim. Ne diyelim? Mobilya diyorum. Mobilya kategorisi. Simge, ikon. Evet. Yani ekleyebilirsiniz. Ne ekleyelim? Şöyle bir şey ekleyelim. Yani eklemekte zorunda değilsiniz gerçi. Bir tane resim ekleyebilir. Resim olursa daha iyi olur. Kategorinizde resimler oluşturursanız bence daha güzel olur. Aynı o demo sayfamızda olduğu gibi. Resim ekle diyorum. Dosya seçin. Dosya seçelim. Bir resim yükleyelim. Şöyle mobilya dedik. Mobilya ile ilgili şunu alalım, yükleyelim mesela. Tamam. Yani diğer kategorilerde de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları da işte değiştirebilirsiniz ya da silersiniz, sıfırdan yaparsınız. Şimdi de yani gelen ilanlar olduğu için demoyla, o yüzden silmeyeceğim. Çirkin gözükür. Dolu dolu gözükmesi için bunlar kalsın. Yeni kategori ekle dedim. Tamam. Bir tane mobilya oluşturduk mesela. Bu şekilde. Kategorimiz geldi. Simgeyi kaldırabilirsiniz tabii ki. Kategoriler, konumlara gelelim. Konumlar lokasyon, yani ilanın nerede olduğuna dair. Hangi şehirde, bölgede, işte ilde, neyse. Onunla ilgili. Buraya da mesela ne diyelim? Bakırköy diyorum. Bir tane de resim ekleyelim hatta. Şöyle bir resim bulalım. Şunu ekleyelim şöyle. Bunları da ben mesela böyle, bunlara da resim eklediniz mi güzel gözüküyor. Yeni konumu ekle dedim. Bakırköy. Tamam. Etiketler. Etiketleri de şu şekilde düşünün arkadaşlar. Kategori ismiyle etiketleri bağlantılı yapabilirsiniz. Yani mobilya ise mobilya etiketi. Şöyle mobilya diye etiketi bir tane oluşturalım. Yani ilanla alakalı etiketler oluşturabilirsiniz. Mobilya olur, restoran olur. Bakın best food, iyi yiyecek, bilmem ne, ev. İşte artık çeşitlilikle alakalı. Mobilya, kuaför olur. Ondan sonra işte ne bileyim farklı şeyler, restoran dedik, kafe dedik. Bunun gibi etiketler, bir şeyler oluşturabilirsiniz. Şimdi kategori oluşturdum, konum oluşturdum, etiketleri de oluşturdum. Ne yapalım? Bir tane ilan oluşturalım. Tüm ilanlar sekmesine geldim. Bakın burada gelenler, demo ile gelenler. Hemen şuraya bir tane şimdi yeni ekle diyorum. Evet, yeni ekle dedik. Buraya ilanımızın başlığı ne üzerine? Mobilya üzerine dedik tabii ki. Şimdi onunla ilgili bir tane başlık. BKY mobilya evi dedik. Şuraya bir içerik, işte en güzel mobilyalar var bizde. Test edebilirsiniz dedik. Tamam, açıklama yazdık. Etiket mobilya
Tagline aslında bu slogan da olabilir. Yani mobilya derken buraya mesela mobilya ile ilgili sloganlar, farklı şeyler olabilir. Fiyat aralığı, yani yazabilirsiniz, fiyat aralığı seçelim biz. Fiyat aralığı da masraflı, ultra yüksek, bakın. Ilıman masraflı diye seçelim. Şu an çok fazla bir görüntülü, tabii ki biz bunu kendimiz ilan sitesinin sahibi olduğumuz için görüntülemeyi biz buradan yazabiliriz mesela. 35 defa görüntülenmiş diyebiliriz. Ondan sonra iletişim bilgileri, mesela böyle telefon 0500 ondan 4, öyle bir şekilde, bunlar yok. Web site, sosyal medya ikonları, şeyleri var. Facebook, Instagram, bakın Instagram, buraya adresinizi, ondan sonra varsa tabii ki ilanın, YouTube falan bu şekilde ekleyebiliriz. Bakın çalışma günleri, aslında evet, bunu yanlış yaptık biz. Seçmeli değildi. Seçmeli olmayacaktı bu. Kutucukta olacaktı bu. Hemen bunu düzeltelim aslında ama durun, şunu bir ilk önce kaydedelim de. Açış saati 08. Bu da 20 diyelim. Açılış saatleri. Adres. Şimdi burada adresi şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bakırköy dedik ya zaten. Şuradan seçebiliriz mesela, bakın. Şuna bastım. Enlem ve boylam üzerinden bulsun istiyorum. Yerini göstermek istiyorum. Bakın, Bakırköy'ü seçtim. Geldim, yani seçtim derken Bakırköy'ü buldum. Şurada İstanbul Caddesi bilmem ne demiş. Şuradan bir yeri seçeceğim şimdi. Haritada oluştur derken, hatta şöyle diyelim, Bakırköy. Bakın, Bakırköy, İstanbul, Marmara bölgesi. Tamam. Şöyle. Şurada bakın. Tamam. Şurayı seçtik. Haritada oluştur dedim. Onu kaydetti. Bakın adres direkt çıktı böyle. Aynen. Tamam, çıktı. Haritaya gizleyebilirsiniz demiş. Tamam, neyse. Önünüze resmi yükle demiş. Hemen bir resim daha yükleyelim. Mobilya. Bu kategori resmiydi. Bunu da yükleyebiliriz. Ana resmi bu olsun. Birkaç tane daha mobilya resmi yükleyelim. Şöyle şunu alalım, şunu da alalım. Şöyle yükleyelim. Tamam. 2 tane. İlanla ilgili video varsa mesela YouTube olur ya da Vimeo olur. Buradan onun linkini alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bir video, tanıtıcı bir video olabilir. İşte ilanla ilgili, işte bir yerdir, restorandır ya da işte kafedir, mobilya yeridir, beyaz eşyadır, ne bileyim işte yani. Bununla ilgili bir video varsa, kısa bir video, buradan, yani o kısa derken bir video linkini buraya koyabilir. İnsanlar mesela oradan da inceleyebilirler. Bakabilirler, seyredebilirler. Bu alanı doldurduk. Çalışma saatlerini değiştireceğiz, unutmayalım. Sağ tarafa bakalım şimdi. Asla bitmez dedi. İlan bir senede geçse kalkmaz. Çünkü 365 gün yazıyor diyor orada arkadaşlar. Bir ilanın işte ilan süresi 365. Buna basarsan asla bitmez. Yani şey olmayacak. Sürekli devam edecek. Bir sonraki, bakın, son kullanma tarihi burada otomatik gösteriyor zaten. 2 Şubat 10 Şubat. 10 Şubat'a kadar 2025. İlan sitede gözüküyor. 365 gün olduğu için. Farklı işarette öne çıkar. Öne çıkanlar demiş. Yok, çıkarmıyorum. Kopyala bilmem ne. Tamam, geçtik. Mobilya kategorisi. İlanlama yeri Bakırköy. İlan etiketleri. Mobilya diyorum. Buldu. Ekle diyorum. Başka bir şey yok. Yayınla diyorum. Tabii bunları açtık. Bunları neyse, kapatalım bunları. Bakın. Kabul etmedi öyle. Yayınla. BK'ya mobilya evi. Hemen bir ana sayfaya gidelim. Tüm ilanlara bir bakalım. Bakın, BK'ya mobilya evi. Yeni. Tabii ki. Öne çıkan oldu. Bakın, öne çıkan yapmıştı ki o direkt kafada gözüküyor zaten. Yani birinci sırada o hala. Şu an yeni eklendiği için 11 Şubat 2024. Bakın,
Ölçülü fiyat aralığı seçtik. Fiyat seçmedik çünkü. Fiyat aralığında bu şekilde ölçülü diyor. Bunları tabii değiştirebilirsiniz. Ölçülü derken ölçülüymüş yani. Normal olabilir. Ölçülü normal. Hemen ilanın içine girelim. Öyle bakın. 5 tane resim yükleyebiliyorsunuz. Evet, en güzel işte mobilya adresi. Bakın böyle buradan bu şekilde de görebiliyoruz. Güzel. Çalışma günleri, açılış saati, kapanış saati 8-8. Adresi, telefonu. Tamam. İlanı veren. İlan verenle iletişim bilgisi kontak formu. Tamam. Normal böyle bir şey. Şöyle kontrol paneline bir gelelim. Şimdi biz admin yani site yöneticisi olduğumuz için bakalım reklam ver seçtiğimizde ne diyecek bize? Sipariş detaylarınız tabii ki otomatikman böyle. Evet. Sipariş detayları aşağıda verilmiş. Bu sipariş tamamlamak için lütfen gözden geçirme ödemeye devam et tıklayın demiş. Öne çıkanlar yani dışarıdan bir ilan verecek olan kişi de bunu görecek aslında. Değişen bir şey yok bakın. Bu şekilde olacak. Öne çıkanlar işte 3 gün arama sonucu ve ilan sayfalarında işte 100 Türk lirası tamam bu şekilde ödeme yöntemi seçin. Bir tek banka transferi vardı zaten. Şimdi öde dediğimde bakalım nereye yönlendirecek bize? Siparişiniz ödeme makbuzu. Siparişiniz teşekkürler. İşte hesap bilgileri aynı. WooCommerce'te yaptığımız gibi arkadaşlar bu e-ticaret sitelerinde yaptığımız gibi bize gelen e-postada falan onlar çıkardı. Bakın ilanınızı görüntüleyin. Şimdi onay bekliyor. Bakın biz de olsak site yöneticisi bile olsak şu an beklemede. Hemen sipariş geçmişine bakıyorum. Bakın sipariş bu şekilde geldi. İşlem kimliği. Buradan siparişi işte bakın görüntüleyebilirsiniz. İncelersiniz ilanı. Yalnızca burada yapılan işlem öne çıkarma işlemi talebi. Öne çıkarmak istiyoruz. Bakın sipariş için öne çıkanlar. Ben bunu onayladığımda oluşturuldu diyor zaten. Onayladığımda bakın şunu işaretliyorum. Burada da bakın durum oluştu. Beklemede tamamlandı. Başarısız iptal edildi. İade tamamlandı olarak ayarlıyorum. Uygula diyorum. Tamamlandı. Sipariş durumu tamamlandı. Hemen ana sayfaya gidiyorum. Burada da şunu da bir onay yapalım. Yenileyelim hatta. Bak onay bekliyordu. Hala onay bekliyor. Ana sayfaya bir gidelim. Gene çıkmayacak. Neden çıkmayacak? Onu da söyleyeceğim şimdi bir dakika. Yok çıktı. Yok çıkmadı. Nerede? Onay bekliyor şu an hala. Tamam bu sipariş geçmişti zaten. Bize paranın geldiğini bunu onayladık. Şimdi nasıl öne çıkaracağım ben bunu? Bu ilanı nasıl öne çıkaracağım? Tüm ilanlara geliyorum. Sipariş geçmişinde karıştırmayın arkadaşlar. Bakın sipariş geçmişinde talep var. Talep öne çıkmak istiyor. İlanda ilanı veren işte o reklam vermek istiyor. Reklam yapıyor. Öne çıkarmak istiyor ilanını. Size hesabınıza para yatırdı. Siz parayı aldınız, onayladınız. Orada onayı verdim çünkü. Burada da şimdi ilanlar kısmında onay vereceğim arkadaşlar. İlanlarda gözükmesi için. Ne yapıyorum? İşaretliyorum. Publish dediği kısma bastığınız zaman onay bekliyor ya şu an. Bakın. Tamamdır. Öne çıkanlarda ve onaylandı. Şimdi sayfayı yenileyin. Bakın direkt öne birinci sıraya yerleşti arkadaşlar. Bu şekilde. Onu da gösterdik. İlan eklemeyi gösterdim. Reklam vermeyi de gösterdim arkadaşlar. Şu şeyi bir düzeltelim. Çalışma saati olayını düzeltelim arkadaşlar. Dizin oluşturucuya bir gidelim. İlan formu nerede yapmıştık onu? Çalışma günleri seçmek değil. Evet. Seçmek olmayacaktı arkadaşlar. Onay kutusu olacak. Bunu kaldıracağız. Onay kutusu atacağım şuraya. Çalışma günleri dedim. Seçenek ekle. Tekrar bunları yazacağız tabii ki. Pazar, pazartesi işte neyse. Onları yazacağız. Pazartesi mesela onların bir daha kısaltmalarına bir bakalım arkadaşlar. Hep karıştırıyorum ben çünkü. PZT tamam. Değer pazartesi etiket. Pazartesi diyorum şöyle.
Pazartesi, işte salı, çarşamba, perşembe şeklinde yazacağız. Bunları seçenek ekle. Bir tane daha ekleyeyim bari de, tamam, daha da uzatmayayım. Böyle gider bu şimdi. Çarşamba dedik, tamam. Çalışma saatleri derken şunu da düzeltelim. Çalışma saat ve günleri. Saat ve günleri diyelim. Tamamdır. Şöyle güncel update diyelim. Tekrar şunu bir yenilememiz lazım gerçi. Tüm ilanlar düzenle diyelim. Tabii bir taraftan şimdi onaylandı falan, e-postalar da geldi bu sırada arkadaşlar. Bakın. Pazartesi, salı, çarşamba diye seçtim. Güncelledim. Tekrar bir girelim sayfamıza. İlana bir bakalım. Açılış saatleri şunu yenileyelim. Açılış saati 8:08. Tabi burada niye göstermedi? Tabii ki şeyde de değiştirmedik değil mi? Oradan sildik tabii ki. Pardon. Burayı düzelttik ya arkadaşlar şimdi. Burayı düzelttik. Tekli sayfa düzenine geleceğiz yine. Tekli sayfa içerikler. Bakın bunu alacağız. Şunu biz kaldıralım. Çalışma günlerini tekrar buraya atalım. Yani yoksa göstermez. Şimdi bakalım. Evet, çalışma günleri pazartesi, salı, çarşamba şeklinde. İşte perşembe, cuma, cumartesi. Oradan ilanı verirken seçecek arkadaşlar hangi günler çalışıyor, hangi günler çalışmıyor. Şimdi çalışma saatlerinde farklılık olursa orada bir sıkıntı olabilir. Yani şöyle diyeyim, cumartesi günü mesela saat 8'de değil de 10'da açılıyorsa ona yapacak bir şey yok. Çünkü bir tane daha saat oluşturmanız lazım. Ya da oraya farklı bir şey düşünülebilir. Ne bileyim, başka bir şey yapılabilir. Yani işte ücretli versiyonda o dertler yok. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yapabiliriz belki de. Neyse artık. Olduğu kadar. Böyle göstermiş olduk. Eklentiyle ilgili başka bir şey var mı? Yapacağımız yok arkadaşlar. İncelemeler. İşte incelemeler dediğim gibi bir derecelendirme olayı var. Onu burada mesela şöyle bir mükemmel dedim. Şuraya da çok kaliteli 10 numara mobilyalar inceleme gönder diyorum. Hemen gelelim incelemelere bakalım. Bakın çok kaliteli 10 numara mobilyalar onayı kaldı. Biz tabii ki olduğumuz için yönetici olduğumuz için bizde bir sıkıntı yok. Yayınlandı büyük ihtimalle, zaten onayı kaldı. Onay verilmiş yani. Geldi direkt zaten buraya. Evet. Bakın cevaplama kısmını açmıştık. Mesela buraya başkaları tarafından da yazılabilir, cevap verilebilir yani. Çok da uzatmayalım artık. Eklenti bu kadar. Benim anlatacaklarım, anlayabildiğim kadar, çözebildiğim kadar eklentiyi çözmeye çalıştım. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince eklentiyi incelemeye çalıştım. Detaylarına biraz inebildiğim kadar da indim. Eklentiyle ilgili gene takıldığınız yerler sorabilirsiniz, yazabilirsiniz, yorumlar kısmına yazın. Bakalım arkadaşlar. Şimdi sayfayla ilgili bir düzenleme yapacağım. Şimdi biraz düzeltelim. Bir ana sayfamızı düzeltelim. Yani en azından kategorileri, ilanları nasıl göstereceğiz, nasıl yapacağız? Onları işte bir yerleştirelim ana sayfamızda. Siz de oradan belki bir fikir edinebilirsiniz bir şekilde. Aynı demo videonun başında gösterdiğim demo sayfadaki gibi bir şekil yapabilir, bir stil oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ona başlayacağım şimdi birazdan. Bir mola vereyim. Siz tabii ki şu an kesintisiz seyrediyorsunuz ama inanın ben bunları çekerken biraz mola veriyorum, dinleniyorum. Bir sonraki çekimin şeyini düşünüyorum işte, yani yol haritasını çıkarıyorum zaten de bakıyorum işte, ona göre de sıralamamı yapıyorum. Birazdan da artık ana sayfamızın düzenlemesine geçeceğiz ve tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar, ben stil yapmıyorum, normalde stilist değilim, yani böyle web design, grafik dizaynı falan yapmıyorum. Biraz bildiğim Elementor'la işte biraz işte bu düzenlemelerle ilgili yapabildiğim şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ağırlıklı olarak da Elementor'la çalıştığım için ona biraz elim yatkın. O yüzden de biraz düzeltebildiğim kadar düzelteceğim. İş gör diyorum. Hadi geçelim artık ana sayfayı düzenlemeye.
Ana sayfamıza geldik. Ana sayfayı düzenleyeceğiz tabii ki. Şimdi hemen baştan başlayalım. Yukarı kısımdan başlayalım. Bir düzenlemeye geçelim artık. Elementor'a basıyorum. Üst tarafta Elementor ile düzenleyin denilen yere basıyoruz. Ve Elementor'a geçelim. Şu arka planı bir değiştirelim. Ondan sonra menü kısımlarını falan, footer ve header kısımlarını sonra değiştiririz tabii ki. Şimdi şu orman resmini bir değiştirelim. Böyle bir tane böyle ilanla ilgili, reklamla ilgili bir şey yapalım ama. Demoda kullandığımız resmi seçebiliriz aslında. Onu kullanalım olmazsa. Hemen yükleyeyim. Şöyle alalım. Tamamdır. Seçtik. Tamam, bu şekilde. Yani nasıl değiştirileceğini gösteriyorum arkadaşlar. Hani siz kendinize göre artık resim ayarlarsınız. Bu şekilde arka planı değiştirdik. Şöyle de bakalım. Evet. Şunu biraz arka tarafa da bir şey yapalım. Koyulaştıralım biraz. Şöyle biraz da aslında siyah olsun. Evet, böyle iyi. Bu şekilde biraz daha iyi. Güncelleyelim. Dediğim gibi Türkçeleştirmelerini yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa bakın buralar falan hep böyle İngilizce ya da işte yanlış kelimeler var. Ben elimden geldiğince yaptım ama gene yapılması gerekiyor. Şimdi bu kısma da demoda ne yapmışız? Ne arıyorsunuz demişiz. Kategorilerin modelini yapmışım. Onu yapalım. Şunu bir kaldıralım. Şöyle yapalım. Yani şu komple kaldıralım ya da. Tamam. Buraya da ilan kategorileri. Şunu atalım. 3, 4 yapsak. 4 yapalım. Tabii bu tam genişlik. Şöyle olsun. Kategori sayısı 4-5 tane var ama tabii 8 tane olsa iyi olurdu. 5-6 var. 5 niye yok ya? 5 olsaymış iyiymiş. Neyse. 4 yapalım. Şunu da 4 yapalım o zaman. Şöyle bu şekilde olsun. Şunlara güzel bir resim eklediğimiz zaman bakın bu şekilde bir kategori olur. Yani şeyi olur. Görseli olur en azından. Şunları da değiştirelim hatta. Yapmışken. Şöyle tamamdır. Modülde zaten ızgara görünümü var. İlan görünümü olursa alt alta sıralayacak arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Böyle gösteriyor. Yani çok cazip değil. Izgara görünümü iyi. Bu şekilde kalsın. Videonun içinde göstermiştim. Hani kategorilere resim eklemeyi göstermiştim biliyorsunuz. Bu şekilde kategorilerinize resim eklerseniz o kategoriyle ilgili resimler olduğu zaman daha güzel olur tabii ki. Tamam, bunu geçtik. Şimdi başka ne yapmışız? Öne çıkan ilanlar. Buna vitrin de diyebilirsiniz. Yani verilen ilanlara verilen reklamları burada gösterip öne çıkanlar olarak mesela sırf öne çıkanlar olarak ayarlayabiliriz. Ya da komple reklamları ayarlayabiliriz herhalde. Öyle onu yapabiliriz. Ona bakalım şimdi. Şöyle bir artı yapalım. Şöyle seçelim. İlanlama yerleri, tek kategori, tek etiket, arama formu, ilan formu.
Kullanıcı profili, işlem hatası, geç bunları geç. Tüm ilanlar. Tüm ilanlar. İlan kategorileri, tek kategori, tek konum. Şunu bir alalım bakalım. Tüm ilanlar derken. Evet, bunu alsak. Başlığı bir kaldıralım zaten, şu gözükmesin. Burada yalnızca öne çıkanları seçersek, evet, yani bu şekilde de yapabiliriz aslında. Yalnızca öne çıkanları, bu biraz şöyle altılı yaparsak çok mu daralır? Evet. Dörtlü. Dörtlü iyi idare eder. İlan görünümüne bakalım şöyle. Yok, ızgara daha iyi. Dörtlü, üçlü. Aslında üçlü, evet, en ideali üçlü gibi gözüküyor ama bunda da 3, 6, yani 2 sıra yapsak olur. Onu da sayfalandırmayı da yapalım. Yani 6'dan fazla olduğu zaman sayfalandırma şeklinde birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa şeklinde olabilir. Öne çıkanlar. Yani sırf öne çıkanları burada gösterebilirsiniz. Bunu seçerseniz. Ya da komple ilanlar kısmını bu şekilde gösterebiliriz. Gene öne çıkanlar burada en önde olacak zaten de. Kategori olarak seçebilirsiniz mesela. Burada sırf kategorilerden şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu seçtiğiniz zaman bakın, sırf kategori olarak bunu sayfanın mesela belli yerlerini, başka yerlerinde de kategori bazına gösterebilirsiniz. Buraya gene aynı şekilde bu uzantıyı alıp sırf mesela bu kategoride olan ürünleri öne çıkarırsınız mesela. Burada gösterirsiniz. O da güzel. O da mantıklı olur hem. Yani sonuçta butik tarzı bir ilan sitesi yaptığımız için, yani çok böyle karman çorman ya da tonlarca kategori değil. E, Belli başlı kategoriler. Çünkü tonlarca kategori olacak, boş olacak. Bence çirkin durur. Hiç gerek yok. Şunun arka planı niye öyle? Şöyle beyaz yapalım. Tamam. Bu şekilde bunu da öne çıkanlar demiş mesela, oraya bir başlık atalım. Şuraya bir başlık. Bir başlık atalım. Şey diyebiliriz buraya da, işte öne çıkanlar. Öne çıkanlar diye. Hatta şunu da bölücü çoğaltalım. Şuraya atalım. Şu kısma gelsin. Öne çıkanlar. Böyle bir şey. Alttan da çok daraltalım, şöyle 50 yapalım. Bunu da böyle yapabiliriz. Bunları da arkadaşlar işte kafanıza göre değiştirin. Yani bunu değiştirmeye gerek yok. Yorum yapanlar. Yorum yapanlar hemen bakın, şöyle aldım, kopyaladım, geçtim. Şöyle yapıştırdım. Şunlara da mesela link verebiliriz. Ne verelim buraya mesela? Buradan yorumla ilgili mesela hangi ilandan bahsediyorsa ona bir link verebilirsiniz. Onu da şöyle yapalım. Şimdi tüm ilanlara gidelim. Tüm ilanlardan mesela işte şunun örnek olarak yapıyorum tabii ki. Linkini alıyorum.
Oradan o ilana bir link vereceğim. Mesela işte ilanı gör dedim. Mesela bu bir kafeterya olabilir, bir restoran olabilir. Örnek olarak veriyorum. Bir salon olabilir. Oraya yönlendirmek adına, o ilana yönlendirmek adına mesela öyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun için ek bir ücret alabilirsiniz mesela. İlanı gör dedik. Tamam. Güncelledik. Buraya gene böyle sitenizde neden çalışmak istesinler. Gerçi şey var şimdi. Lokasyonlarla ilgili bir kısım var. Onu yapalım. Lokasyon ekleyelim buraya. Lokasyon. İlanlama yerleri. Aynen bu şekilde. Ya bunları tabii şöyle bir şey var. Bir 2 3 5 yani altılı olursa daha güzel olur tabii ki. Yani böyle boşluk kalması pek hoş değil. Ben sevmiyorum çünkü öyle. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani şu an 5 tane 5 tane lokasyonumuz var. Bu şekilde altılı yani buradaki sütun sayısına göre 3 4 6. 6 çok şey mi olur? Ya 6 da olur aslında. Yok ama böyle de şey oluyor biraz. Dörtlü nasıl gözüküyor? Dörtlü gene bir şekilde idare eder. İyi. Yani gene idare eder. Üçlü bu şekilde. Demoda nasıl yapmışız? Bir 2 3 dörtlü yapmışız. Yani dörtlü olabilir. Ben de 4 yaparsak öyle tek son şeklinde, tek sıra şeklinde olur. Evet. Buna da başlık atalım bir tane. Başlık. Ne arıyorsunuz demişiz. Nerede arıyorsunuz? Pardon. Nerede arıyoruz? Nerede arıyorum? Yine bir tane bölücüyü alalım. Çoğalttık. Şuraya atalım. Nerede arıyorsun? Tamam. Bunun arka planını değiştirelim. Abi biraz böyle şey olmuş ya. Çok herhalde. Tamam, böyle olsun. Buraya da şöyle bir şey yapabiliriz. İlan vermek harika bir deneyimdi. Bir başlık, bir resim. Tamam. Şu resmi bir değiştirelim. Şunu atalım. Şöyle bir şey. Şunları değiştirirsiniz arkadaşlar, isimleri falan. Şunu kaldıralım. Buraya da şöyle bir şey yapalım. Bunların tipografisini falan şöyle çok kalın oldu. Normal kalın yani aynen evet. İlan vermek harika bir deneyimdi. Buradan da mesela gene link verebiliriz. Bakın buradan iletişim hakkına iletişim yani bir e-posta kısmına iletişim sayfasına link verebiliriz. Gene aynı şekilde linkimizi ayarlayabiliriz. Sayfamız gerçi iletişim sayfasını biz ne yaptık? Yayınladık mı? Yayınlamadık zaten. Footer kısmında onları da yayınlamak lazım.
Mesela şöyle dedik. Şunları da mesela kopyalayıp yapıştırdım mı tamamdır. Silelim. Fazlalıkları silelim. Böyle bir şey olabilir. Şunu bir kaldıralım. Buraya evet about demiş ama bu hakkımızda değiştirmiştik onu. Biz de güncelleyelim bakalım. Şunu ne yazacağız? Bize ulaşın. Bize ulaşın dedik. Linkimizi oraya yapıştırdık. Şimdi bir bakalım. Sayfayı yanlış mı aldık? Sayfalara bakalım. Tüm sayfalar hakkımızda yok mu ya? Hakkımızda. Bağlantı adresi kopyalayalım. Öyle yapalım bari. Allah Allah. Şimdi bakalım. Buradan da işte iletişim formunun olduğu kısma falan yönlendirebilirsiniz. Oradan da iletişime geçebilirler. Sizinle geçmek isterlerse tabii ki. Bu şekilde. Onu da tamam hallettik. Şuraya da gene yani şöyle bir resim yaptık mı? Onu da halledelim. Şöyle bir şey alalım, yapıştıralım. Tamam. Şunu arka planını şöyle iyi. Tamam. Buna da mesela ilan ver diyelim. İlan ekle sayfasından şunu alalım. İlan ekle. Bu şekilde. Abi selam demiş. Evet görüyorsunuz. Domain tamam alınır. Hallederiz. Şunu da alalım. Buraya yapıştıralım. Güncelle. Tamamdır. Ne arıyorsunuz? Kategorilerimizi yaptık. İlanlarımızı burada gösterdik. İşte bir yorum var. Nerede? Lokasyonlarla ilgili kısım var. Evet alt kısımda da
resmi şöyle uygun mu aslında? Evet, bir buranın kafası biraz şey olmuş. Aşağı kaydırabiliriz aslında ama ya da yukarı çıkarmak lazım biraz. Tamamdır. Demoda şimdi bir header kısmına bir bakalım. Bir de footer'da hayır, logomuzu falan ekleyelim. Onları halledelim. Onlara da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurada işimiz bitti. Çıkalım şöyle. Şunu bir kapatalım. Başlangıca bir gelelim. Hatta özelleştir girecektik. Neyse. Görünüm özelleştir yapalım. Kenar çubuğu. Ayrıca bir de arkadaşlar eğer sidebar'lı yani yan kısımda böyle sağda ya da solda bir kısım kullanıyorsanız eklentinin widgetleri var. Bileşenleri var arkadaşlar. Onu da unutmazsam tabii ki göstereceğim. Şimdi şu üst tarafı bir yapalım. Halledelim. Header kısmını. Şu logoyu kaldırıp kendi logomuzu koyabiliriz. Görseli değiştir diyelim. Yani atalım. Tamam. Bu şekilde. Ondan sonra buraya mesela bir WhatsApp hattı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp bağlantı linkini alın. Mesela bakın şöyle bağlantı adresini kopyalayacağım. Buraya şu şekilde bakın gördüğünüz gibi telefon numaranızı yazdığınız zaman direkt web üzerinden WhatsApp bağlantısı yapılabilir. Yani WhatsApp şeklinde bağlantı da kurabilirsiniz. Bence faydalı olur. Mesela ya da buraya şey yazabilirsiniz. WhatsApp hattı diyebilirsiniz ya. WhatsApp diyelim. Öyle bir şey de olabilir tabii ki. Niye olmasın? WhatsApp diye. Ondan sonra burada ne var? Başka düzenleyeceğimiz bir şey yok. Tamam. Bir de header, footer kısmını ayarlayalım. Alt bilgiye geçelim şöyle. Evet. Şunu değiştirelim. Neymiş? Değiştir. Tamam, şunu yapalım. Böyle biraz küçültebiliriz. Tamam. Buraya footer menü var. Bir tane de menü buraya yerleştirilebilir aslında. Şunu da şöyle değiştirebilirsiniz aslında. Accent mi? Tamam. Oldu mu? Oldu. Bakalım sayfaya. Logoyu biraz büyütmek lazımmış. WhatsApp. Evet. Bu şekilde oluyor. Şimdi o bileşen kısmını da bileşenleri unutmadan hemen göstereyim. Bakın şimdi bileşenler kısmına geldim. Görünüm bileşenler. Burada arkadaşlar bakın. Direktör sağ kenar çubuğunda ilanlama falan demiş ya. Burada widgetleri var arkadaşlar. Bakın arama ilanları, hizmet. Şimdi bizim kullandığımız temada tabii ki widget kısmı yok. Widget kısmı olmadığı için bunları göremiyorsunuz. Ama siz bir yan widget dediğim yani sağ kenar ya da sol kenar kullanırsanız bunları gösterebiliyorsunuz. Bileşenlerini orada gösterebilirsiniz. O yüzden bunu da hatırlatmış olayım. Ben de sonradan fark etmiştim zaten. Böyle bir şey de var. Kullanabilirsiniz yani. Dedik. Başka tamam. Yapılacak bir şey yok. Yani bu şekilde biraz düzelttik ama siz tabii ki elinizden geliyorsa bu stil işleri, dizayn işlerini falan daha da güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım aslında. Ne yaptım? Yalnızca Türkçeleştim. Bir de modüller ekledim yani. O kadar. Dedik. Tamam. Evet, uzun bir proje oldu gene. Hastalıktan sonra biraz rahatsızdım biliyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldiğince de zaman zaman gene çalıştım ama normalde daha önce bitmişti bu konular. Ama dinlenmek
zorunda olduğum için şey yapamadım, yayınlayamadım. Umarım en kısa zamanda yayınlanacak. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Sektör videolarımıza bir tane daha ekledik. İlan, butik ilan sitesi aslında bu. Tam böyle şey gibi düşünmeyin. Büyük bilindik ilan siteleri gibi düşmeyin, işte 50 tane 100 tane kategorisi olan değil. Bölgenizdeki lokal alanda, ilde, ilçede, işte artık beldede böyle bir ilan sitesi oluşturup insanlara hizmet verebilirsiniz. Türkiye çapında tabii ki ilan sitesi yapmak istiyorsanız bunu da kullanırsınız ama farklı bir tema olması lazım ya da farklı bir düzenek yapmak lazım. Diğerlerine, çünkü insanlar alışmışlar böyle tonlarca kategoriye. O yüzden öyle bir şey olur. Çünkü artık hep bakıyorum, internette görüyorum, hepsi birbirinin kopyası. Artık o şekle gelmiş. Evet, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir beğeni atabilirsiniz. Abone değilseniz de lütfen abone olun destek için. Dil dosyalarını forum sistemde bulabilirsiniz. Biliyorsunuz forum sistem maxentment.com. Videonun açıklamalar kısmında de gerekli olan linklerin hepsini zaten yazıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.